Bu videoda insanlık tarihinin en gizemli medeniyetlerinden birine, eski Mısır'a doğru benzersiz bir yolculuğa çıkacağız. Ama önce kendimi tanıtayım. Belki beni bir hekim ya da tarihçi olarak tanıyorsunuz. İkisinin de eğitimini aldım ama aslında bir sözlükçüyüm. Yaklaşık 20 yıllık süreçte 3 sözlük ve bir tarih kitabı yazdım. Sözlükçünün görevi bilgiyi süzmek, gereksiz ve hatalı olanları elemek ve geriye kalan en doğru, en sade ve en anlaşılır tanımı oluşturmaktır. İşte bu videoda da tam olarak bunu yapmaya çalışacağım. Mısır'ın ihtişamı eski krallığın anıt yapılarından yeni krallığın fetihlerine kadar arkeolog ve tarihçileri yüzyıllardır büyüleyen bir miras yarattı. Bugün bu tapınaklardan çıkan eserler ve yeni çözülen hieroglifler sayesinde bu kadim uygarlığın sırlarını adım adım keşfediyoruz. Peki sanatı, mimarisi ve dini gelenekleriyle eşsiz olan bu kültür bize neler anlatıyor? Ve eski Mısır gerçekten sandığımız kadar gizemli mi? Piramitleri gerçekten uzaylılar mı yaptı? Sphinx'in burnu neden kırık? İskenderiye kütüphanesini kim yaktı? Hierogliflerde elektrik ampulü tasvir edilmiş olabilir mi? Tutankamon'un mezarı gerçekten lanetli miydi? Bu ve benzeri soruları cevaplarını ararken efsaneleri ve komplo teorilerini ele alacak, bilimsel gerçeklerle harmanlayarak ucu bucağı olmayan bir konu olan eski Mısır'ın en güncel, en doğru ve en ilginç hikayesini mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız ilk birkaç dakika sıkıcı temel bilgileri verdikten sonra derinlere inip kadim medeniyetlerin en gizemlisi hakkında tüm bildiklerimizi sorgulamaya başlayacağız. Gözlerinizi kapatın ve binlerce yıl öncesine gidin. Uçsuz bucaksız çöllerle çevrili dar bir vadi düşünün. Burada bir hayat filizleniyor. Avcı toplayıcı topluluklar Nil Nehri'nin kenarında yemyeşil bataklıklarda dolaşıyor. Bir yanda uçsuz bucaksız kum tepeleri, diğer yanda verimli topraklar. İşte bu kesin zıtlık insanlık tarihindeki en büyük uygarlıklardan birinin doğuşuna zemin hazırladı. Nil sadece bir nehir değildi. Mısırlılar için bir yaşam kaynağı, bir tanrı ve kaderdi. Kurak çöllerin ortasında yemyeşil bir koridor oluşturan bu nehir binlerce yıl boyunca tarımı, ticareti ve yerleşimi mümkün kıldı. Nil iki ana kolun birleşmesiyle oluşur. Beyaz Nil, Victoria Gölü'nden doğarak Uganda ve Güney Sudan'ı aşarken Mavi Nil, Etiyopya'daki Tana Gölü'nden çıkar ve Sudan'a ulaşır. Hartum'da birleşen bu iki nehir kuzeye doğru akarak Mısır'ı baştan sona geçer ve sonunda Akdeniz'e dökülür. Nil'in taşkınları Etiyopya ve Doğu Afrika'daki muson yağmurlarının artmasıyla meydana gelirdi. Mavi Nil volkanik mineraller açısından zengin tortullar, Beyaz Nil daha durağan sular, Kırmızı Nil olarak da bilinen Aptarah Nehri ise kil ve mineral bakımından yoğun tortullar taşırdı. Bu bereketli karışımın oluşturduğu siyah alüvyonlar Mısırlılar tarafından Kemet yani kara topraklar olarak adlandırılırdı. Nehrin bu ritmik taşkın döngüsü Mısırlılara tarımın sırrını verdi. Toprağa buğday ve arpa ek, sonra bekle. Sular çekildiğinde toprak ekime hazır olurdu. Bugün insanlık tarihindeki en eski tarımsal takvimlerden biri olan Mısır takvimi bu taşkınlara göre şekillendi. İlk başlarda Nil kıyısındaki topluluklar bağımsızdı. Yaklaşık M.Ö. 4000'lerde küçük köylerden oluşan topluluklar avcılık ve balıkçılıkla geçiren insanlardan oluşuyordu. O dönem hayvanlar kadar insanlar da nehir kenarında avlanıyordu. Ancak tarım yaygınlaştıkça köyler büyüdü. Nüfus arttı ve sosyal yapı değişmeye başladı. İlk defa meslekler ayrışarak çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar ve kaçınılmaz sonuç ilk yöneticiler ortaya çıkmaya başladı. Ancak bunlar kadar önemli başka bir unsur daha vardı. Ölüm ve ötesi. Mısırlılar için ölüm sadece bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Bu inanç onların kültürel kimliğini derinden şekillendirdi. İnsanlar yaşamın ölümle bitmediğine, aksine bir devamı olduğuna inanıyordu. Bu inanç yalnızca bireysel bir teselli kaynağı değil, aynı zamanda eski Mısır'ın toplumsal düzenini ve devlet ideolojisini şekillendiren bir unsur haline geldi. Firavunlar tanrısal kökenlerini ölümden sonra da sürdürebilmek için görkemli piramitler ve ihtişamla bezenmiş mezar odaları inşa ettirdi. Ölüler Kitabı gibi
metinler ruhun öte dünyadaki yolculuğunu anlatırken mumyalama teknikleri bedeni koruyarak bu yolculuğa hazırlıyordu. Sonuç olarak ölüm ve ötesine dair bu güçlü inanç Mısır'ın mimarisinden dini ritüellerine kadar pek çok alanı şekillendirdi. Bölgedeki ilk büyük yerleşimlerden biri Nil Nehri'nin batı kıyısında bugünkü Luxor'un yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Hierakonpolis'ti. Milattan önce 3400 civarında nüfusu 10.000'e ulaşmıştı ve o dönemde Mezopotamya'da ortaya çıkan büyük kent devletleriyle kıyaslanabilecek bir yapıya sahipti. Bu şehir Nagada gibi diğer rakip yerleşimleri ya ele geçirerek ya da onlarla birleşerek gücünü arttırdı. Bu noktada liderler artık sadece bir köyü değil, daha da geniş bölgeleri yönetmeye başlamıştı. Milattan önce 3300'lere geldiğimizde Nil Vadisi büyük bir dönüşüm sürecine giriyordu. Yüzyıllardır insanları besleyen bu verimli topraklar iklim koşullarındaki değişimlerle yeni zorluklarla karşılaşmaya başladı. Nil'in taşkın döngüsünde meydana gelen düzensizlikler tarım sistemini etkiledi ve zaman zaman kötü hasatlar yaşandı. Milattan önce 3200 civarında ise Nil Vadisi boyunca küçük yerel liderler hem birbirleriyle hem de şiddetli kuraklık nedeniyle Libya'dan vadiye yönelen gruplarla sürekli çatışma halindeydi. Artan nüfus ve giderek karmaşıklaşan toplumsal yapı, üretimin ve iş gücünün daha merkezi bir şekilde düzenlenmesini zorunlu hale getirdi. Tıpkı Sümerler'de olduğu gibi ki önceki bölümde anlatmıştım, bu değişimler güçlü liderlerin yükselişini hızlandırdı ve merkezi yönetimin temellerini attı. Bu liderler güçlerini pekiştirmek ve ekonomik üstünlük sağlamak için aşağı Mısır'a giden ticaret yollarının denetimini ele geçirmeye çalıştılar. Bu süreç erken Mısır devletinin oluşumunu hızlandırdı ve ilerleyen yüzyıllarda firavunların mutlak iktidarını mümkün kılan siyasi yapılanmanın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Milattan önce 3200 ila 3100 civarında Nil Vadisi'nde iki büyük bölge öne çıkıyordu. Kuzeyde Aşağı Mısır ve güneyde Yukarı Mısır. Aşağı Mısır verimli delta toprakları üzerinde gelişirken Yukarı Mısır dar nehir vadisi boyunca şekillendi. Bu iki bölge arasında ticaret yolları, siyasi ittifaklar ve kaçınılmaz olarak savaşlar vardı. Ancak bu rekabet Hierakonpolis'ten bir liderin yükselişiyle sona erdi. Milattan önce 3100 civarında Mısır'ın ilk büyük birleşmesi gerçekleşti ve 1. Hanedan dönemi başladı. Bu noktaya dair küçük bir bilgi, Hierakonpolis adı Antik Yunanlılar tarafından verilmiş bir isimdir. Mısır dilindeki orijin adı Neken'dir. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in Mısır'ı fethetmesiyle birçok Mısır kenti gibi burası da Yunanca bir isim almıştır. Antik Yunanca'da Hierakon, şahinlerin, polis ise şehir anlamına gelir. Yani şahinlerin şehri. Doğrudan Mısır'ın şahin başlı tanrısı Horus ile bağlantılıdır. Mısır'ın bu erken dönemi yalnızca siyasi birleşmelerin değil, aynı zamanda firavunların tanrısal gücünün de temellerinin atıldığı bir dönemdir. Peki Mısır'ı tek bir yönetim altında birleştiren kişi kimdi? Arkeolojik ve tarihi kaynaklar bu süreçte öne çıkan 3 isimden bahsediyor. Akrep Kral, Narmer ve Menes. Akrep Kral, Hierakonpolis'te bulunan taş bir asa parçası ve Abidos'taki mezar kayıtlarında adı geçen erken dönem Mısır'ın en gizemli savaşçılarından biriydi. Öte yandan M.Ö. 5. yüzyılda Herodot ve M.Ö. 3. yüzyılda Maneto Mısır'ı birleştiren kişinin Menes olduğunu söylüyordu. Maneto'nun Egyptica adlı eseri Mısır tarihini 30 hanedana ayıran ilk kaynaklardan biri oldu. İlginç olan şu ki modern Mısır bilimciler hala Maneto'nun sınıflandırmasını kullanıyor. Ancak Maneto'nun orijinal eseri günümüze ulaşmadı. Bugün onu sadece Josephus, Eusebius ve Afrikalı Sixtus Julius Africanus gibi tarihçilerin yaptığı alıntılar sayesinde biliyoruz. Menes'in varlığını destekleyen başka kaynaklar da var. Ancak bu kaynaklar da kendi içine çelişkili. Torino Krallar Listesi M.Ö. 13. yüzyılda 19. Hanedan döneminde yazılmış en kapsamlı kral listelerinden biri. Günümüzde İtalya'nın Torino kentinde sergileniyor. Palermo taşı ise M.Ö. 25. yüzyıldan tarihlenen başka bir önemli belge. Ancak ilginç bir detay var. Bu taşta
Menes'ten önce gelen bir dizi kralın varlığından bahsediliyor. Bu da Mısır'ın sıfırdan kurulmadığını, aksine daha önce var olan bir devletin yeniden birleştiğini düşündürüyor. Bir diğer önemli kaynak Sakara tableti. 1. Seti döneminde bir yazıcı tarafından hazırlanan ve 1861'de keşfedilen bu kaynak 1. hanedandan 19. hanedana kadar olan firavunları listeliyor. Ancak Hiksos yöneticileri ve Akhenaton'u kasıtlı olarak dışlıyor. Tablette 58 firavun adı bulunuyor ancak bunların sadece 47'si okunabilir durumda. Günümüzde Kahire Müzesi'nde sergileniyor. Tüm bu birbiriyle çelişen kayıtlar Mısır'ın erken tarihine dair bildiklerimizin hala kesin olmadığını gösteriyor. Peki Menes kimdi? Akrep Kral'dan sonra gelen ve onun fetihlerini tamamlayan bir hükümdar mıydı? Yoksa Menes ve Akrep Kral aslında aynı kişi miydi? Bazı tarihçilere göre Menes ve Narmer aslında aynı kişiydi. Bu görüşü destekleyen en önemli kayıtlardan biri M.Ö. 3100 civarına tarihlenen Narmer paleti adlı taş levhadır. Narmer paleti tarihin ilk propaganda araçlarından biri olarak kabul edilir. Üst kısmında Kral Narmer'in adı hierogliflerle yazılıdır. Ana sahnede ise Narmer düşmanlarını alt eden bir fatih olarak tasvir edilmiştir. Ancak en dikkat çeken şey şu: paletin bir yüzünde kral yukarı Mısır'ın beyaz tacını, diğer yüzünde ise aşağı Mısır'ın kırmızı tacını takmaktadır. Bu Narmer'in Mısır'ı birleştiren ilk hükümdar olabileceğini göstermektedir. Peki ya Menes? Narmer'den sonra tahta geçen hükümdarın Hor-Aha olduğu biliniyor. Bu yüzden bazı araştırmacılar Hor-Aha'nın aslında efsanevi Menes olduğunu düşünüyor. Ancak bu konuda da bir kesin kayıt bulunmuyor. Peki tüm bu veriler bize ne anlatıyor? Mısır'ın birleşme süreci tek bir kralın fetihleriyle değil, uzun süren siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak gerçekleşmiş olabilir. Belki de Menes tek bir hükümdar değil, bir dönemin simgesiydi. Birden fazla kralın mirasını tek bir figürde sembolize etmek için oluşturulmuştu. Mısır'ın birliği yalnızca toprakların birleşmesi değildi. Aynı zamanda krallık ideolojisinin doğuşuydu. Peki asıl büyük değişimi ne sağladı? Firavun kavramının ortaya çıkışı. Firavun sadece bir kral değildi. O yaşayan bir tanrıydı. Mısır'da Firavun Ma'at'tı. Yani evrendeki düzen ve adaleti koruyan ilahi bir figür olarak görülüyordu. Onun varlığı olmadan Mısır'ın düzeni bozulur, kaos hüküm sürerdi. Bu yüzden firavunlar sanat eserlerinde nasıl tasvir edildi? Daima güçlü, dingin ve değişmez. Zayıflık ya da yaşlılık izi taşımazdı. Ölümsüz ve tanrısal bir varlık gibi gösterilirlerdi. Firavunların ünvanları da oldukça dikkat çekiciydi. Onlar iki kadının sevgilisiydi. Bu ünvan yukarı Mısır'ın koruyucu tanrıçısı Nekbet yani Akbaba ve aşağı Mısır'ın koruyucu tanrıçısı Vadjet yani Kobra tarafından kutsandıkları anlamına da geliyordu. Peki Firavunlar neden çifte taç takıyordu? Firavunun tacı Mısır'ın birliğini temsil eden en güçlü sembollerden birisiydi. Beyaz taç yani Hedjet yukarı Mısır'ı, kırmızı taç yani Deşret aşağı Mısır'ı temsil ediyordu. Bu iki tacın birleşimiyle Mısır'ın tek bir krallık haline geldiği vurgulanıyordu. Firavun'un gücünü simgeleyen semboller de oldukça dikkat çekiciydi. Değnek ve asa kraliyet otoritesini temsil ediyordu. Deve kuşu tüyleri Maat'ın yani kozmik düzenin simgesiydi. Penis kılıfı erkeksi gücün ve doğurganlığın göstergesiydi. Firavun sadece bir yönetici değil, aynı zamanda Horus'un yeryüzündeki temsilcisiydi. Bu kutsal ideoloji Mısır'ı binlerce yıl boyunca bir arada tutan en önemli bağ oldu. Tarih sahnesine iki büyük uygarlık damgasını vurdu. Biri Nil'in yaşam verdiği Mısır, diğeri Fırat ve Dicle'nin şekillendirdiği Mezopotamya. İki uygarlık da aşağı yukarı aynı dönemde gelişti. İkisi de güçlü yöneticiler tarafından yönetildi ve her ikisi de halkının tarımsal emeğiyle ayakta kaldı, ticaretle zenginleşti. Fakat onları birbirinden ayıran çok önemli faktörler vardı. Mısır çöllerle çevrili bir vaha gibiydi. Dış etkenlere kapalı,
kendi kültürel bütünlüğünü koruyabilen bir medeniyetti. Oysa Mezopotamya verimli hilalin tam ortasında yer alıyordu ve sürekli fetihlerin, ticaretin ve savaşların merkezi halindeydi. Mezopotamya'nın bağımsız şehir devletleri yani Uruk, Lagaş gibi birbiriyle rekabet ederken Mısır erken dönemde birleşerek merkezi bir devlet haline geldi. Bu Mısır'ın daha uzun süre istikrarlı bir yönetimle varlığını sürdürmesini sağladı. Nil Nehri tahmin edilebilir bir düzenle taşarak tarımı öngörülebilir ve düzenli hale getirdi. Fırat ve Dicle ise düzensiz taşkınlarıyla Mezopotamyalıları karmaşık sulama sistemleri geliştirmeye zorladı. Mezopotamya'da şehirler ticaretin kalbiydi. Sürekli gelişen, hareketli, kalabalık merkezlerdi. Mısır'daki şehirler ise daha çok dini ve idari merkezlerdi. Piramitler, tapınaklar ve firavun sarayları ile bezeli kutsal yerlerdi. Mezopotamya'da krallar tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görülürken Mısır'da firavunlar bizzat tanrıların kendisi kabul ediliyordu. Bu farklar iki uygarlığın yönetim anlayışına ve kültürel mirasına da yansıdı. Mısır'ın yükselişi sadece siyasi bir birleşme değil, güçlü bir medeniyetin temellerin atılmasıydı. Tarımın bereketi, firavunların mutlak gücü, karmaşık sosyal düzen, bu unsurlar Mısır'ı binlerce yıl ayakta tuttu. Milattan önce 3000'lerde başlayan bu yolculuk Büyük İskender'in milattan önce 332'deki fethiyle son buldu. Ve tüm bunlar Nil'in hayat veren sularıyla gerçekleşti. Mısır tarihinin en kritik dönemlerinden biri erken hanedanlık dönemiydi. Bu süreç şehirleşmenin hız kazandığı, firavunların gücünü pekiştirdiği ve savaşlarla şekillenen bir yükseliş çağıydı. Mısır birleşmişti. Firavunlar tanrısal otoritelerini güçlendirmişti ve merkezi yönetim giderek daha sağlam temeller üzerine inşa ediliyordu. Bu dönemin en önemli merkezi ise Memphis'ti. Mısır'ın ilk başkenti olan Memphis, Nil Nehri'nin batı kıyısında bugünkü Kahire'nin güneyinde kurulmuştu. Başlangıçta İnepheç yani beyaz duvarlar olarak bilinen şehir zamanla Mennefer yani kusursuz olanın devamlı adını aldı. Bu isim Yunanca'ya Memphis olarak geçti ve tarih boyunca Mısır'ın en önemli şehirlerinden biri haline geldi. Memphis, yaratıcı tanrı Ptah'ın kutsal şehri olarak kabul ediliyordu. Şehrin en görkemli yapılarından biri Ptah Tapınağı'ydı. İkinci Ramses'in devasa heykelleri firavunların şehri nasıl görkemle süslediğini gösteriyordu. Memphis'in en önemli bölgesi olan nekropolü yani mezarlık alanı olan Saqqara firavun mezarlarıyla doluydu. Basamaklı piramit gibi ilk anıtsal yapılar burada yükselmeye başlamıştı. Bir zamanlar Mısır'ı yöneten firavunların yaşadığı, tanrılarını onurlandırdığı ve büyük kararların alındığı bu şehir yüzyıllar boyunca bir kültür, ticaret ve din merkezi olarak varlığını sürdürdü. Bugün geriye kalan kalıntılar bile Memphis'in bir zamanlar nasıl büyük bir ihtişama sahip olduğunu bizlere hatırlatmaya devam ediyor. Memphis, Nil deltasının hakimi olarak Sina Yarımadası'nda ve doğuya uzanan ticaret yollarını kontrol ediyordu. Bu stratejik konum sayesinde şehir zamanla Mısır'ın en büyük siyasi ve ekonomik merkezi haline geldi. Her ne kadar Memphis firavunların başkenti olsa da krallar geleneksel olarak Yukarı Mısır'daki Abidos'ta anıt mezarlara gömmeye devam etti. Bu da Mısır'ın dini geleneklerinin yüzyıllar boyunca nasıl değişmeden süre geldiğini göstermekteydi. Memphis sadece bir şehir değildi. Mısır'ın ruhu, gücü ve kimliğiydi. Ve Nil kıyısında bir zaman yükselen bu büyük başkent tarih sahnesinde bıraktığı izlerle hala yaşamaya devam ediyor. Mısır'ın yükselişi sadece kendi sınırları içinde gerçekleşmedi. Güneyde Nubya, doğuda ise Sina ve Levant ile kurduğu ilişkiler bu medeniyetin zenginleşmesini, gücünü arttırmasını ve kültürel sürekliliğini, çeşitliliğini geliştirmesini sağladı. Nubya, Mısır için sadece bir komşu değil, aynı zamanda hayati bir hammadde kaynağıydı. Altın, fil dişi ve değerli taşlar bakımından son derece zengin olan bu bölge, Mısır'ın ekonomik gücünü destekleyen ana merkezlerden biriydi. Aynı zamanda Afrika'nın iç kesimleri ve
Mısır arasındaki ticaret yollarını da kontrol ediyordu. Bu yüzden Nubya sadece bir maden sahası değil, kültürel etkileşimin ve ticaretin kilit noktasıydı. Mısır zaman zaman askeri seferlerle Nubya'yı kontrol altına almış, bölgede kalıcı garnizonlar kurarak gücünü pekiştirmişti. Ancak Nubyalılar pasif bir halk değildi. Onlar da tarih boyunca güçlü krallıklar kurmuş ve Mısır üzerinde etkili roller üstlenmişti. Tarih sahnesinde en çarpıcı dönemlerden biri 25. hanedanda Nubyalı firavunların Mısır'ı yönetmesi oldu. Nubya kökenli firavunlar Mısır'ın kültürel mirasını benimseyip güçlendirdiler. Kuş Krallığı Mısır'ın geleneklerini sürdüren ancak Nubya'ya özgün kimliğini koruyan güçlü bir merkez haline geldi. Meroitik yazı sistemi Nubya'nın kendine özgü kültürünün önemli bir parçası olarak gelişti. Sonuç olarak Nubya sadece bir hammadde deposu değil, Mısır'ın kaderini şekillendiren bir medeniyetti. Güneyden gelen bu etkileşim Mısır'ın askeri, ekonomik ve kültürel dinamiklerini kökten etkileyerek binlerce yıllık tarihine damga vurdu. Sina, Mısır'ı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz dünyasına bağlayan stratejik bir bölgeydi. Bakır ve turkuaz bu çölden çıkarılan en değerli madenler arasındaydı. Özellikle turkuaz, firavunların takıları ve tapınak süslemeleri için büyük bir öneme sahipti. Bu değerli kaynaklara erişimi sağlamak için Mısırlılar Sina'da madencilik kolonileri kurarak bu bölgeyi kontrol altında tuttu. Sina üzerinden kuzeye yani Levant'a uzanan yollar Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar ilerleyen ticaret hatlarına bağlanıyordu. Bu yollar sadece malların değil, fikirlerin ve sanatsal motiflerin de taşındığı birer kültürel koridordu. Mısır sanatına Mezopotamya'dan gelen kanatlı ejderha, iç içe geçmiş yılanlar ve tanrısal figürler gibi motifler eklendi. Elam ve Sümer etkileri Mısır'ın erken dönem yazı sistemine ve mühür tasarımlarına bile yansımıştı. Ancak bu etkileşim tek taraflı değildi. Mısır da kendi kültürel mirasını ve sanatsal anlayışını Levant ötesine taşıdı. Mısırlı tüccarlar ve sanatçılar papirüs ve taş işçiliği gibi gelenekleri Doğu Akdeniz kıyılarına yaydı. Firavunluk ideolojisi ve Mısır'ın dini sembolleri Levant'taki yerel yönetim biçimlerini bile etkiledi. Sonuç olarak erken hanedanlık dönemi sadece siyasi bir birleşme süreci değil, aynı zamanda Mısır'ın dış dünyaya açıldığı, uluslararası ilişkilerini ve ticaret ağlarını kurduğu bir dönemdi. Güçlenen merkez otorite, gelişen yazı sistemi ve zenginleşen kültürel miras Mısır'ı tarih sahnesine güçlü bir şekilde taşıdı. Antik Mısır denince akla gelen en büyüleyici unsurlardan biri hierogliflerdir. Bu yalnızca bir yazı sistemi değil, aynı zamanda binlerce yıl boyunca Mısır medeniyetinin ruhunu taşıyan kutsal bir anlatım biçimiydi. Milattan önce 3300 ila 3200 yıllarında Yukarı Mısır'ın Abidos yakınlarında ortaya çıkan en eski yazı örnekleri çömlekler üzerine kazınmış piktografik semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. Akrep Kral'a ait olduğu düşünülen bu semboller daha sonra milattan önce 3100'lerde Narmer paletinde gelişmiş bir forma dönüşmüştür. Ancak hierogliflerin tam anlamıyla sistemleştiği en erken metinler milattan önce 2400 civarında Sakkara'daki piramit metinleridir. Mısırlılar için hieroglifler yalnızca iletişim aracı değil, tanrılarla kurulan ilahi bir bağdı. Bu yüzden tapınakların duvarlarından mezar taşlarına, heykellerden papirüslere kadar neredeyse her yerde bu yazıları görüyoruz. Ölüler kitabı gibi metinler hierogliflerin ölümden sonra yaşamı anlatan büyüsel bir rol oynadığını da göstermiş. Peki günlük hayatta hieroglif kullanılıyor muydu? Elbette hayır. Günlük yazışmalarda ve resmi belgelerde hieroglifler çok zahmetliydi. Bu nedenle hieratik ve daha sonra demotik gibi daha hızlı ve pratik yazım sistemleri gerçekleştirildi. Hieratik, rahipler ve bürokratlar tarafından kullanılan akıcı bir yazıcı sistemiydi. Demotik ise daha çok tüccarlar ve halk tarafından benimsenmişti. Mısır uygarlığı binlerce yıl boyunca bu kutsal yazıyı yaşattı. Ancak Roma ve Bizans dönemleriyle birlikte hieroglifler unutulmaya yüz tuttu. Ta ki 1799'da Rosetta taşı bulunana kadar. Bu taş
binlerce yılın sırrını çözmek için modern dil bilimcilere hierogliflerin kapısını yeniden açtı. Sonuç olarak hieroglifler sadece Antik Mısır'ın bir parçası değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski ve en etkileyici yazı sistemlerinden biri olarak bugün hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Peki Sümerler ve Mısırlılar yazıyı birbirinden etkilenerek mi geliştirdi? İki uygarlık da yazıyı M.Ö. 4. bin yılda geliştirdi ve piktografik işaretlerden fonetik bir sisteme geliştirdi. Ancak Sümerler çivi yazısını kil tabletlere kazırken Mısırlılar hieroglifleri taş, papyrus ve tapınak duvarlarına işledi. Dilleri tamamen farklıydı ve mevcut verilere göre bu iki yazı sistemi büyük bir olasılıkla birbirinden bağımsız gelişti. Yine de Mezopotamya ve Mısır arasında kültürel etkileşim göz önüne alınırsa yazı sistemleri arasında dolaylı bir etkileşim olup olmadığı hala tarihçilerin ilgisini çeken bir konu. Eski Mısır yalnızca tarihçilerin değil, komplo teorisyenlerinin ve alternatif tarih meraklarının da gözdesi. Erich von Däniken gibi antik astronot teorisyenleri Dendera Tapınağı'ndaki hierogliflerde görülen uçan cisim ve ampul benzeri nesneleri uzaylıların Mısırlılara teknoloji öğrettiğine dair birer kanıt olarak görüyor. Bazı alternatif tarihçiler Dendera Tapınağı'ndaki rölyeflerde betimlenen, içinden yılan çıkan büyük ampul benzeri nesneleri bir antik elektrik lambası olarak yorumluyor. Yanlarında duran sütunlar ve figürler de bir elektrik devresinin parçaları gibi görülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Bilim insanlarına göre bu figürler elektrikle ilgili değil. Aksine Mısır mitolojisinde yaratılış ve tanrı Harsomtus'un sembolizmini anlatıyor. Lotus çiçeği hayatın başlangıcını simgelerken içindeki yılan ise güneş tanrısı Ra ile ilişkilendirilir. Tapınağın diğer dini ve astronomik tasvirleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu sahnenin mitolojik bir anlatı olduğu açıkça anlaşılıyor. Dahası Mısırlıların elektrik kullandığına dair hiçbir fiziksel kanıt bulunmuyor. Tapınak duvarlarında ısı izi olmaması daha çok ışığı aynalarla yansıttıkları veya farklı yanma teknikleri geliştirdiklerine işaret ediyor. Bazı komplo teorisyenleri Mısırlıların kaybolmuş bir bilgiyi ya da uzaylı teknolojisini kullandığını öne sürüyor. Ancak bugüne kadar hiçbir hieroglifte uzaylılarla veya gelişmiş makinelerle ilgili açık bir betimleme bulunamadı. Peki hierogliflerde geleceğe dair kehanetler var mı? New Age teorisyenleri piramit metinlerinde insanlığın geleceğine dair şifreli mesajlar olduğunu iddia ediyor. ABD dolarındaki göz ve piramit sembollerinin eski Mısır'la bağlantılı olduğu sıkça dile getiriliyor. Ancak bu semboller Antik Mısır'dan esinlenmiş olsa da doğrudan hierogliflerle ilişkilendirilemez. Gerçek şu ki eski Mısır'ın sırları hala çözülmeyi bekliyor. Ancak kesin olan bir şey var. Bilimsel kanıtlar olmadan ortaya atılan her teori hierogliflerin gizemini çözmek yerine onu daha da karmaşık hale getiriyor. Madem yazıdan bahsediyoruz, o zaman Mısır'la özdeşleşen papürüse de bir göz atalım. Eski Mısır'da papürüs yalnızca bir bitki değil, bilgi ve kültürün kuşaklar boyunca aktarılmasını sağlayan eşsiz bir araçtı. Nil'in sulak bölgelerinde yetişen bu bitki tarihteki ilk taşınabilir yazı malzemesi olarak kabul edilir. Mısırlılar papürüsü resmi belgelerden dini metinlere ve edebi eserlere kadar her alanda kullandı. Peki papürüs olmasaydı tarihin yazımı bu kadar hızlı gelişebilir miydi? Ama papürüs sadece yazı için değil, günlük yaşamın birçok alanında da kullanıldı. Teknelerden sepetlere, iplerden tapınak süslemelerine kadar pek çok farklı şekilde değerlendirildi. Öyle ki Yunan ve Roma dünyasına ihraç edilerek büyük bir ticaret sektörüne de dönüştü. Ancak unutmayalım ki ilk yazılar papürüse değil, taş, kil tablet ve ahşap levhalara kazınarak yazıldı. Papürüs yazıyı taşınabilir hale getirerek bilgi aktarımında devrim yarattı ve yaklaşık 4000 yıl boyunca kullanıldı. Antik Yunan ve Roma'da yaygınlaştı ancak Bizans döneminde yerini parşömene, Orta Çağ'da ise kağıda bıraktı. Ama hala eski Mısır denince akla gelen ilk simgelerden biri papürüs.
Çünkü o yalnızca bir bitki değil, insanlığın hafızasını şekillendiren bir mirastı. Eski Mısır'ın altın çağı olarak kabul edilen eski krallık M.Ö. 2700 civarında 3. hanedan ile başladı. Bu dönem Mısır'ın birleşik ve güçlü bir imparatorluğa dönüştüğü, merkezi otoritenin en sağlam temeller üzerine oturduğu ve piramit inşasının altın çağını yaşadığı bir dönemdi. Daha önce de belirttiğim gibi firavunlar yalnızca bir hükümdar değil, ilahi güçle donatılmış kutsal figürler olarak görülüyordu. Onların tanrısal statüsü Mısır'ın siyasi, dini ve toplumsal yapısını şekillendirdi. Bu inanış öylesine güçlüydü ki firavunların mezarları bile ölümsüzlük iddiasını yansıtıyordu. İşte bu yüzden eski krallık yalnızca Mısır tarihinin değil, insanlık tarihinin de en görkemli dönemlerinden biri olmaya devam ediyor. Firavunların devasa piramitler inşa ettirmesi yalnızca dini bir inançtan ibaret değildi. Bu yapılar aynı zamanda politik ve sosyal bir güç gösterisiydi. Piramitler Firavun'un mutlak otoritesinin, devletin istikrarının ve Mısır'ın ihtişamının taşlara kazınmış birer simgesiydi. Nil'in kıyılarından kilometrelerce uzaktan görülebilen bu anıtlar hem halkına hem de düşmanlarına Firavun'un tanrısal kudretini hatırlatıyordu. Ancak piramitler yalnızca Firavun için değil, ona hizmet edenler için de bir ebediyet kapısıydı. Mısır'ın soylu sınıfı kendi ölümsüzlüklerinin Firavun'un sonsuz varlığına bağlı olduğuna inanıyordu. Bu yüzden onun devasa mezar kompleksinin yakınına kendi mezarlarını yaptırarak aynı kutsal ritüellerden geçmeyi ve sonsuz yaşama erişmeyi umuyorlardı. Bu yüzden piramitler sadece mezar değil, inanç ve sonsuzluk arasındaki bağın taşa dönüşmüş haliydi. Ve işte bu yüzden binlerce yıl sonra bile Giza'nın görkemli piramitleri sadece eski Mısır'ın değil, insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Milattan önce 2630 civarında 3. Hanedan hükümdarı Zoser, baş mimarı İmhotep'ten kendisi için eşi benzeri görülmemiş bir mezar anıtı tasarlamasını istedi. Sonuç dünyanın ilk büyük taş yapısı olan Sakkara'daki basamaklı piramit oldu. İmhotep yalnızca bir mimar değil, aynı zamanda hekim, rahip ve vezirdi. O kadar büyük bir etki bıraktı ki ölümünden sonra tanrılaştırıldı. Tarihte bilinen ilk bilim insanı olan İmhotep tıp alanında da devrim niteliğinde çalışmalar yapmıştı. Edwin Smith papirüsünde ona atfedilen kafatası kırıkları, dikiş teknikleri ve travma tedavileriyle ilgili detaylı tıbbi bilgiler yer almaktadır. Milattan önce 500'lerden itibaren Mısırlılar onu sağlık ve bilgelik tanrısı olarak görmüş, Yunanlılar ise Asklepios ile özdeşleştirmiştir. Ancak İmhotep'i ölümsüz kılan en büyük başarısı taş kullanılarak inşa edilen ilk büyük yapıyı Zoser'in basamaklı piramidini tasarlamış olmasıdır. Önceki kerpiç mastabalardan farklı olarak tamamen taştan inşa edilen bu yapı Giza'daki görkemli piramitlerin habercisiydi. Bazı araştırmacılar bu basamaklı yapının Mezopotamya'daki ziguratlara benzediğini öne sürse de tarihçiler basamaklı piramidin bağımsız bir Mısır mimari gelişimi olduğunu vurgulamıştır. Günümüzde bazı komplo teorisyenleri İmhotep'in olağanüstü bilgisini dünya dışı varlıklarla ilişkilendirse de gerçek çok daha etkileyicidir. O, insan zekasının, mühendisliğinin ve bilimsel düşüncesinin binlerce yıl boyunca yankılanan bir kanıtıydı. 4. Hanedan ile birlikte Mısır'ın mimari anlayışı büyük bir dönüşüm geçirdi ve gerçek piramitler inşa edilmeye başlandı. Bu yeni anıtlar yalnızca taş blokların üst üste dizilmesinden ibaret değildi. Stratejik yer seçimi, iş gücünün mükemmel organizasyonu ve ileri mühendislik teknikleri gerektiren olağanüstü projelerdi. Bunların en görkemlisi Firavun Keops, diğer adıyla Kufu adına inşa edilen Giza'daki büyük piramit oldu. Mısır'ın en yetenekli taş ustaları ve işçileri başvezir Hemiyonu'nun yönetiminde 2,3 milyon taş bloku kullanarak bu dev yapıyı
yükseltti. Üstelik piramit kuzey, güney ve doğu-batı eksenlerine kusursuz biçimde hizalanmıştı. İç yapısındaki bacalar Orion ve Tuban yıldızlarına yönlendirilmişti ki bu Firavun'un ölümden sonra yıldızlara yükselerek tanrılar arasına karışacağı anlamına geliyordu. Eski Mısırlılar için Firavun yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda tanrılarla insanlar arasındaki köprüydü. Ölümünden sonra Osiris gibi ölümsüz bir varlığa dönüşeceğine inanılırdı. Bu yüzden piramitler yalnızca birer mezar değil, Firavun'un göğe yükselişini simgeleyen yapılar olarak inşa edildi. Ancak bu anıtsal projeleri gerçekleştirmek büyük bir organizasyon gerektiriyordu. Tarımsal üretimin sağladığı bolluk, merkezi otoritenin güçlü organizasyon yeteneğiyle birleşince yüz binlerce işçi belirli dönemlerde piramit inşaatlarında çalıştırılabiliyordu. Böylece piramitler sadece dini ve kozmik bir anlam taşımakla kalmadı, Firavun'un mutlak otoritesinin ve devletin gücünün de somut birer simgesi haline geldi. Antik Yunan tarihçisi Herodot, Historia adlı eserinde Büyük Piramit hakkında ilginç iddialarda bulunur. Ona göre 100 bin işçi her biri 3 ay süren vardiyalar halinde 20 yıl boyunca çalıştırılmıştı. Daha da çarpıcısı Firavun Keops'un halkına zulmettiği, tapınakları kapattığı ve hatta kızını fahişe olarak sattığını öne sürmüştü. Ancak bu anlatımın doğruluğu oldukça tartışmalıdır. Herodot piramitlerin inşasından yaklaşık 2000 yıl sonra yaşamış ve duyduklarını Mısırlı rahiplerden aktarmıştı. Modern arkeolojik bulgular piramitlerin köleler tarafından değil, dönemin çiftçileri, taş ustaları ve zanaatkarları tarafından inşa edildiğini gösteriyor. Giza'daki işçi köylerinde yapılan kazılar işçilerin iyi beslendiğini, düzenli barınma alanlarına sahip olduğunu ve Mısır toplumunda saygın bir statüye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Dahası Mısır kaynaklarında Keops'un bir zalim hükümdar olduğuna dair de hiçbir kayıt bulunamamıştır. Herodot, taş blokların Nil Nehri üzerinden taşındığını ve rampalar ya da ahşap makineler kullanılarak yukarı çekildiğini yazmıştı. Günümüzde arkeologlar taş blokların büyük olasılıkla toprak rampalar, kızaklar ve ipler yardımıyla taşındığını gösteren kanıtlar buldu. Ayrıca Herodot'un bahsettiği gibi piramidin altında gizli bir kanal veya yeraltı mezarı bulunamadı. Keops'un mezarı yapının bilinen kral odasında yer alıyor. Büyük piramidin orijinal yüksekliği 146,6 metreydi. Ancak dış kaplamasının zamanla sökülmesi ve doğal aşınma sebebiyle günümüzde 138,8 metreye düşmüştür. Başlangıçta cilalı kireç taşı kaplaması sayesinde güneş ışığında parlayan, göz kamaştırıcı beyaz bir yapı olarak yükseliyordu. Peki Herodot'un iddiaları neden bu kadar etkili oldu? Belki de bunun nedeni eski Mısır firavunlarını acımasız despotlar olarak gösterme eğilimiydi. Ancak gerçek çok daha çarpıcı. Piramitler yalnızca devasa mezarlar değil, Firavun'un gücünü, Mısır toplumunun organizasyon yeteneğini ve dini inançlarını yansıtan birer mühendislik harikalarıdır. Binlerce yıl önce inşa edilen bu anıtlar bugün bile göğe yükselen birer sır ve insan dehasının en büyük simgelerinden biri olarak ayakta duruyor. 1968'de Erich von Däniken, Tanrıların Arabaları kitabında piramitlerin ya uzaylılar tarafından inşa edildiğini ya da uzaylıların Mısırlılara bunları inşa edebilmesi için ileri bir teknoloji verdiğini iddia etti. Teorisini desteklemek için 2,5 tonluk taş blokların nasıl taşındığının tam olarak bilinmemesini, Büyük Piramit'teki tünellerin yıldızlarla hizalanmasını ve hatta Dendera Tapınağı'ndaki bazı figürlerin elektrik lambası olabileceğini ileri sürdü. Ancak 2013'te keşfedilen Merer'in günlüğü bu iddiaları çürüten en güçlü kanıt oldu. Piramit inşasında görev almış bir nakliye görevlisi olan Merer, papirüs metinlerinde taş blokların Nil boyunca nasıl taşındığını detaylı bir şekilde anlatıyordu. Modern deneyler de kum üzerine su dökülerek sürtünmenin azaltıldığını ve taşların çok daha kolay taşınabildiğini gösterdi. Ayrıca eğimli rampalar,
ahşap kızaklar ve makara sistemleri de kullanılarak devasa blokların taşınabildiği artık biliniyor. Yani piramitlerin sırrı dünya dışı değil, insan dehası ve mühendisliğinin bir ürünüydü. Buna rağmen Graham Hancock gibi bazı yazarlar piramitlerin Atlantis gibi kayıp bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Ancak bu iddiaların hiçbirisi bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Arkeolojik bulgular Mısırlıların inşaat tekniklerini zaman içinde geliştirerek her seferinde daha büyük ve daha etkileyici yapılar inşa etmeyi başardığını gösteriyor. Sonuç olarak Keops piramidi yalnızca devasa taşlardan oluşan bir yapı değil, aynı zamanda insan aklının, disiplininin ve mühendislik dehasının ölümsüz bir anıtıdır. Onun ardından oğlu Kafre ve torunu Menkaure. İçinde Giza'da iki büyük piramit daha inşa edildi. Ancak hiçbirisi Keops piramidinin gizemini, ihtişamını ve insanoğlunun imkansızı başarma arzusunu onun kadar yansıtamadı. Binlerce yıl önce taşlarla yazılmış bu hikaye hala yıldızlara ulaşmaya çalışan insanlığın mirasını temsil ediyor. Giza piramitlerinin hemen yanında aslan gövdeli, insan başlı devasa bir heykel yükseliyor. Büyük Giza Sfenksi. 73 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde olan bu anıt dünyanın en eski ve en büyük tek parça taş heykeli olarak kabul ediliyor. Ancak asıl soru şu, onu kim yaptı ve gerçekten Firavun Kefren'e mi ait? Geleneksel görüşe göre M.Ö. 2500 civarında Firavun Kefren tarafından yaptırıldı ve yüzü de ona ait. Fakat bazı araştırmacılar Sfenks'in yüz hatlarının Kefren'in heykelleriyle uyuşmadığını öne sürüyor. Dahası heykelin yüzeyinde görülen erozyon izlerinin su kaynaklı olduğu iddiası Sfenks'in tarihini çok daha geriye götürebilir. Eğer bu doğruysa Sfenks bölgenin yoğun yağış aldığı M.Ö. 10.000 civarında inşa edilmiş olabilir. Yani iddia edilen Kefren'den 7500 yıl öncesi. Bu teori Sfenks'in bugüne kadar yanlış tarihlendirilmiş olabileceğini ve çok daha eski bir uygarlık tarafından yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddialar geleneksel Mısır bilimciler tarafından kesin kanıtlar olmadan kabul edilmiyor. Peki Sfenks'in burnu neden yok? Uzun yıllar boyunca Napolyon'un askerlerinin top atışlarıyla burnu kırdığı anlatıldı. Ancak 15. yüzyılda yapılan çizimler burnun zaten eksik olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklara göre Müslüman bir sufi olan Muhammed Saim el-Dahr, putperestliği yok etmek amacıyla Sfenks'in burnunu kırdı. Ancak bu olayın da kesinliği hala tartışmalı. Bazı araştırmacılar Sfenks'in altında gizli odalar veya tüneller bulunduğunu iddia ediyor. 1990'larda yapılan jeofizik taramalar Sfenks'in ayaklarının altında anormal boşluklar olduğunu ortaya koydu. Ancak bu alanlar hala araştırmayı bekliyor. Ünlü mistik Edgar Cayce, Sfenks'in altında Atlantis'in kadim bilgelerini içeren Bilgelik Salonu adında bir kütüphane olduğunu iddia etmişti. Fakat bugüne kadar bu teoriyi destekleyen herhangi bir arkeolojik kanıtta bulunamadı. Bazı komplo teorisyenleri Sfenks'in ve piramitlerin insanüstü bir teknolojiyle yapıldığını, hatta uzaylıların bu yapıları inşa ettiğini öne sürüyor. Ancak arkeologlar antik Mısırlı mühendislerin gelişmiş taş işçiliği ve inşaat teknikleri sayesinde bu devasa yapıları inşa edebildiğini kanıtladı. Sonuç olarak Sfenks bir bilmecedir. Kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var. Binlerce yıl boyunca çöle gömülüp unutulsa da kumların içinden her seferinde yeniden doğdu. Ve belki de o sessiz bakışıyla bizim ona baktığımızdan çok daha fazlasını bizde görüyor. Antik Mısır'ın 3. ve 4. hanedanları tarih boyunca barış ve refahın zirveye ulaştığı altın çağ olarak kabul edilir. Firavunlar mutlak güç sahibiydi. Merkezi yönetimi sıkı bir şekilde kontrol ediyordu ve başarılı askeri seferlerle ülkenin zenginliğini arttırıyordu. Büyük piramitler bu gücün ve ihtişamın birer simgesiydi. Ancak 5. ve 6. hanedanlar döneminde piramit inşasının devasa maliyeti firavunların hazinesini tüketmeye başladı.
Aynı zamanda soylular ve rahipler giderek daha fazla güç kazandı ve merkezi otorite zayıfladı. 94 yıl tahtta kalan 2. Pepin'in ölümüyle Firavun otoritesi tamamen çöktü ve ülke yerel valilerin bağımsız hareket ettiği kaotik bir döneme, yani ilk ara döneme sürüklendi. Eski krallığın çöküşü dış tehditlerden çok içsel zayıflıktan kaynaklanıyordu. Piramitler yükselirken firavunların gücü gölgeleniyordu ve sonunda tanrısal kralların sonsuz iktidarına duyulan inanç zamanın kumları arasında kaybolup gitti. Eski krallığın çöküşüyle birlikte Mısır merkezi otoritenin sarsıldığı kargaşa ve belirsizliklerle dolu bir döneme sürüklendi. Firavunların otoritesi zayıflarken valiler arasındaki iç savaşlar, çöl kabilelerinin istilaları, kıtlık ve salgın hastalıklar ülkeyi kasıp kavurdu. Bu çalkantılı süreçte Mısır ikiye bölündü. 9. ve 10. hanedanlar Herakleopolis'te kendi yönetimlerini kurarak Orta Mısır'ı kontrol ederken güneyde Teb'de yeni bir hanedan doğdu. Ancak bu parçalanmış düzen Teb'li Prens Mentuhotep'in Herakleopolis'i mağlup etmesiyle sona erdi. Mısır yeniden birleşti ve Orta Krallık dönemi başladı. Fakat bu yeni çağ firavunların mutlak gücünün ilk kez sorgulanmaya başladığı bir dönem oldu. Artık firavunlar tanrı kral olmaktan çok halkının desteğini kazanmak zorunda olan hükümdarlardı. Böylece Mısır tarihinde ilk kez taht soyla değil güçle kazanılan bir hak haline geldi. Birinci dönemin ardından 12. hanedanlık ile Mısır yeniden güçlendi. 1. Amenemhet başkenti İttovi'ye taşıyarak merkezi yönetimi güçlendirdi. Eş hükümdarlık sistemi getirildi, Nubya fethedildi, ticaret genişledi ve piramit inşası yeniden başladı. Altın Çağ 3. Amenemhet döneminde zirveye ulaştı. Ancak ardından gelen 4. Amenemhet ve kraliçe Sobekneferu ile zayıflamaya başladı. Sobekneferu gücünü pekiştirmek için erkek firavunlara özgü semboller kullandı. Kraliyet başlığı taktı ancak geleneksel sahte sakalı kullanmadı. Bu da onun hem otoritesini hem de kadın kimliğini dengeli bir şekilde vurgulamak istediğini gösteriyordu. Heykellerinde bazen erkek giysiler içinde bazen de daha kadınsı detaylarla betimlenmesi onun kimlik ve güç arasındaki ince çizgide yürüdüğünü ortaya koyuyor. Saltanatı sadece 4 yıl sürdü. Ancak bu kısa dönemde timsah tanrısı Sobek ile bağını özellikle vurgulayarak ilahi meşruiyetini güçlendirdi. Onun yönetimi Orta Krallığın son çırpınışlarıydı. Ölümünden sonra kraliyet soyunun devamını sağlayamadılar ve bu boşluk sonunda Hyksos istilasına zemin hazırladı. Sobekneferu, kadın firavunların önünü açan bir figür olarak kendisinden sonra gelen Hatshepsut ve Kleopatra gibi güçlü kadın liderlere ilham kaynağı oldu. Onun cesareti ve yönetim tarzı geleneklerin dışına çıkmaya cüret eden hükümdarların tarih sahnesinde kendilerine yer açabileceğini kanıtladı. Onun ölümünden sonra Orta Krallık sona erdi ve Mısır Hyksos istilasıyla ikinci ara döneme sürüklendi. Orta Krallık refah ve istikrarın yeniden sağlandığı ancak sonunda iç karışıklıklarla çöken bir dönem olarak tarihe geçti. Milattan önce 1786 ila 1567 yılları arasında yaşanan ikinci ara dönem Mısır'ın zayıf firavunlar, iç karışıklıklar ve yabancı egemenliği ile mücadele ettiği çalkantılı bir süreçti. 13. hanedan merkezi otoriteyi koruyamayınca Teb ve Nil deltasında rakip hanedanlar ortaya çıktı. Ancak en büyük tehdit M.Ö. 1650 civarında Mısır'a giren Hiksoslar oldu. Atlı savaş arabaları, kompozit yaylar ve tunç silahlar gibi gelişmiş savaş teknolojileri sayesinde hızla üstünlük kurdular. Başkentlerini Avaris'e taşıyarak Mısır'ın kuzeyini kontrol altına aldılar ve yerli halka vergi ödettiler. Hiksos kelimesi Mısır dilinde Hekau Haşut, yani yabancı diyarların hükümdarları anlamına gelir. 2018'de yapılan DNA analizleri Hiksosların istilacı değil, zamanla Mısır'a yerleşip güç kazanan tüccar ve göçmenler olabileceğini göstermiştir. Kuzeyde Hiksos yönetimi, güneyde ise Teb merkezli 17. hanedan vardı. Hiksoslar Mısır kültürüne uyum sağlasalar da halk arasında asla tasvip edilmedi ve kabul görmediler. Vergilere ve yabancı egemenliğine duyulan öfke
Mısırlıların ayaklanmasına sebep oldu. Ve güneyde bağımsız kalan Tebli krallar onları Mısır'dan atmak için harekete geçti. Kuzeyde Hyksos yönetimi, güneyde ise Tep merkezli 17. hanedan vardı. Hyksoslar Mısır'ın geleneklerini ve yönetim biçimini benimsedi. Hatta Firavun unvanı kullandılar. Ancak halk arasında hiçbir zaman tam anlamıyla kabul görmediler. Yerli Mısırlılar ağır vergiler altında eziliyor, yabancı yönetime boyun eğmek istemiyordu. Zamanla Teb'de bir direniş hareketi başladı. Milattan önce 1550 civarında Tebli Firavun II. Ahmose güçlü bir orduyu toplayarak Hiksoslara karşı büyük bir savaş başlattı. Yoğun çalışmaların ardından Hiksoslar Mısır'dan sürülerek Filistin'e çekildi. Bu olay bazı araştırmacılar tarafından Tevrat'taki İbranilerin Mısır'dan çıkışı yani Exodus hikayesiyle ilişkilendirilmiştir. Neden İbrani yerine Yahudi demiyoruz sorusunu soracak olan olursa, çünkü Yahudi terimi daha sonraki dönemde, Yehuda Krallığı döneminde özellikle Babil sürgünü sonrasında yaygınlaşmıştır. Tarih boyunca Exodus'un hangi Firavun dönemine denk geldiği tartışma konusu olmuştur. Tevrat'ta Firavun'un adı verilmez, ancak İsrail oğullarının yaşadığı bölgeye Piramses denmesi olayı 2. Ramses dönemine tarihlendiren görüşü güçlendirmiştir. Bazı tarihçiler Exodus'un 1. Tutmose veya 3. Tutmose döneminde yaşanmış olduğunu öne sürerken Akhenaton'un tek tanrılı Aton inancıyla İsrailoğullarının monoteist inancı arasında da bir bağlantı kuran teoriler vardır. Ancak Mısır kaynaklarında Exodus'a doğrudan atıfta bulunan herhangi bir belge bulunmamaktadır. Mısır kayıtlarının genellikle yenilgileri veya olumsuz olayları kaydetmemesi bu konudaki tartışmaları daha da karmaşık hale getirmiştir. Arkeolojik bulgular M.Ö. 13. yüzyılda Kenan'da ani bir nüfus artışı olduğunu göstermektedir. Bu İsrailoğullarının bölgeye yeni yerleştiğine dair bir kanıt olabilir. Ancak Mısır'dan büyük çaplı bir göç yaşandığını kesin olarak kanıtlayan bir belge yoktur. Bazı araştırmacılar Exodus'un M.Ö. 1600'deki Santorini yani Tera yanardağı patlamasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürmüştür. Kızıldeniz'in yarılması yerine dev bir tsunami'nin deniz seviyesini ani bir şekilde değiştirmiş olabileceği düşünülmektedir. Volkanik küllerin Mısır'ı etkilemesi ve büyük felaketlerin yaşanması göç hareketlerine yol açmış olabilir. Öte yandan bazı tarihçiler Exodus'un gerçek bir olay olmadığını, İsrailoğullarının aslında Kenan'da yaşayan yerel halklardan biri olduğunu ve bu anlatının siyasi ve dini amaçlarla uydurulduğunu iddia etmektedir. Her ne kadar Hyksoslar istilacı olarak görülmüşse de Mısırlılara atlı savaş arabaları, kompozit yaylar, gelişmiş bronz silahlar, yeni tahıl türleri ve gelişmiş cam ile fayans işçiliği gibi birçok yenilik kazandırmışlardır. Savaş teknolojisi, tarım ve sanat bu dönemde önemli gelişmeler göstermiştir. Sonuç olarak Hyksoslar yaklaşık bir yüzyıl boyunca Mısır'ı yönetti, ancak yerli halk tarafından hiçbir zaman benimsenmediler. Tep merkezli 17. hanedan Firavun Sekenen ve Tao ve ardından oğulları Kamose ile Ahmose liderliğinde isyan başlattı. Milattan önce 1550'de Ahmose zafer kazanarak Hyksosları Mısır'dan sürdü ve yeni krallık dönemini başlattı. Bu savaş sadece bir isyan değil, Mısır'ı yeniden güçlü bir imparatorluk haline getiren bir dirilişti. Milattan önce 16. yüzyılda 1. Ahmose'nin liderliğinde Mısır yeniden birleşti ve bir süper güç haline geldi. Nübya'yı fethedip Filistin'e seferler düzenleyen Firavunlar, Mitanniler ve Hititlerle büyük rekabet içine girdi. Artık Mısır, Nübya'dan Fırat'a kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştu. Bu altın çağda 1. Amenhotep, 1. Tutmose ve 3. Amenhotep gibi güçlü liderler Mısır'ı kültürel ve askeri zirveye taşıdı. Ancak dönemin en dikkat çekici isimlerinden biri tam yetkili bir kadın firavun olan Hatshepsut oldu. Önce üvey oğlu 3. Tutmosep'in naibi olarak yönetime geldi, ancak kısa sürede ülkenin mutlak hakimi haline geldi. Onun hükümdarlığı barış, ticaret ve anıtsal yapılarla anılan görkemli bir dönemdi. Hatshepsut, M.Ö. 1479 ila 1458 yılları arasında 18. hanedanın en uzun süre
hüküm süren kadın firavun olarak tarihe geçti. Adı en asil kadın anlamına gelir. Ancak Mısır'da firavunluk erkeklere özgü bir ünvan olduğundan Hatshepsut kendini erkek gibi göstererek iktidarını pekiştirdi. Sakallı heykeller yaptırdı, firavunlara özgü başlıklar taktı ve resmi kayıtlarda erkek zamirleri kullandı. Ancak onun en büyük başarısı savaş meydanlarında değil, ticaret ve mimari alanda oldu. Deniz aşırı ticareti canlandırarak bugünkü Eritre veya Somali olduğu düşünülen Punt ülkesi ile büyük ticaret anlaşmaları yaptı. Bu sayede Mısır'a altın, tütsü, abanoz, fil dişi ve egzotik hayvanlar getirdi. Ekonomik refah arttıran bu hamle Mısır'a bolluk ve zenginlik getirdi. Ayrıca Deir el-Bahar'daki görkemli tapınağı ve Karnak tapınağına diktirdiği devasa obeliskler gibi muhteşem eserler inşa ettirerek Mısır mimarisine damga vurdu. Ancak kadın bir firavun fikri geleneksel Mısır toplumu için büyük bir meydan okumaydı. Amon rahipleri onun meşruiyetini sorguladı ve ölümünden sonra adını tarihten silmeye çalıştı. Ardından gelen 3. Tutmose Hatshepsut'un anıtlarını tahrip ettirdi ve ismini tapınaklardan kazıttı. Yüzyıllar boyunca onun varlığı neredeyse unutuldu. Ta ki 20. yüzyılda arkeologlar onun heykellerini, tapınaklarını ve hatta mumyasını keşfedene kadar. Günümüzde Hatshepsut Mısır tarihinin en etkileyici figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. O zaman ötesinde bir lider, cesur bir vizyoner ve unutulmaya direnen bir firavundu. Hatshepsut'un yerine gerçek firavun olarak anılmak isteyen 3. Tutmose tarihin en büyük askeri liderlerinden biri oldu ve Mısır'ın sınırlarını tarihte eşi görülmemiş bir genişliğe taşıdı. Onun zaferleriyle yeni krallık sadece bir devlet değil, tarihin en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Ancak bu dönem yalnızca fetihlerle değil, sanat ve mimari alanındaki büyük başarılara da dikkat çekti. Karnak Tapınağı'ndan Luxor'a kadar inşa edilen anıtsal yapılar Mısır'ın görkemini günümüze taşıyan eşsiz bir miras bıraktı. Yeni krallık Mısır'ı bir imparatorluk seviyesine çıkararak onu dönemin en güçlü medeniyetlerinden biri yaptı. Peki bu yükselişin ardından Mısır'ı ne bekliyordu? Bu görkemli uygarlığın çöküşü ve ardındaki sırları öğrenmek için takipte kalın. Mısır'ın güneyinde Nil Nehri'nin batı kıyısında Luxor'un karşısında uzanan Krallar Vadisi Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Burası yeni krallık döneminde firavunların ve yüksek rütbeli soyluların mezarlarının inşa edildiği kutsal bir alan. Ancak bu vadinin seçim bir tesadüf müydü yoksa derinlerde saklı başka sırları mı var? Vadinin üzerinde yükselen El Kun Dağı doğal bir piramit şekline sahiptir. Antik Mısırlılar için piramit ölümden sonraki yaşama açılan bir kapı olarak görülüyordu. Bu yüzden firavunların mezarlarının bu bölgede inşa edilmesi belki de mistik bir seçimdi. Ancak buradaki mezarlar devasa piramitlerden farklı olarak doğrudan dağın içine oyulmuştu. Bu hem firavunların ebedi mezarlarını soygunculardan korumak hem de bu mezarların dikkat çekmesini önlemek için tercih edilmiş gibi görünüyor. Yine de tarih boyunca mezar soyguncuları bu önlemleri aşmayı başardı ve birçok hazine çalındı. Krallar Vadisi'ndeki mezarlar, karmaşık koridorları, derin odaları ve özenle işlenmiş duvar süslemeleriyle bilinir. Duvarlarda Ölüler Kitabı, Amduat ve Kapılar Kitabı gibi kutsal metinler yer alır. Bu metinler Firavun'un ölüm sonrası yolculuğunu ve öteki dünyada karşılaşacağı sınavları anlatır. Özellikle 1. Seti'nin mezarı derinliği ve sanatsal zenginliğiyle ön plana çıkar. Ancak vadinin en büyük sırları hala tam olarak çözülmüş değil. Son yıllarda yapılan arazi taramaları vadi altında keşfedilmemiş tüneller ve gizli odalar olabileceğini gösterdi. Acaba bu odalarda başka firavunlara ait mezarlar mı saklı yoksa Mısır tarihini değiştirecek daha büyük keşifler mi bizi bekliyor? Krallar Vadisi ile ilgili birçok teori ortaya atıldı. Bazıları buradaki sembollerin ve Tanrı Osiris'in yıldızlarla olan bağlantısının uzaylılarla ilgili olabileceğini iddia etti. Özellikle Osiris'in yeşil teni mistik bir figür olarak görülmesine yol açtı. Ancak bilim insanları bu teorilere karşı çıkarak vadideki mezarlarının tamamen insan eliyle yapıldığını kanıtlandığını açıkladı.
Yine de Antik Mısır'ın sahip olduğu astronomi bilgisi ve mimari beceri modern bilim insanlarını bile hayran bırakmaya devam ediyor. Tarih boyunca birçok mezar yağmalanmış olsa da 1922'de keşfedilen Tutankamon'un mezarı büyük ölçüde bozulmadan günümüze ulaştı. Genç firavunun ismi tahta uzun süre kalamaması ve dini reformlara karşı gösterdiği zayıf duruş nedeniyle neredeyse unutulmuştu. Onun varlığı Akhenaton'un radikal dini değişiklikleri sonrası geleneksel Mısır inancına dönüş sürecinin bir parçasıydı. Ancak sonraki firavunlar Akhenaton'un adını ve reformlarını yok sayarak tarihten silmeye çalıştı. Bu süreçte Tutankamon'un da ismi unutuldu ve mezarının yeri bilinmez hale geldi. Ancak mezar Mısırlı rahipler ve görevliler tarafından öylesine iyi gizlenmişti ki yüzyıllar boyunca soyguncular bile ona ulaşamadı. 1922'de Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedildiğinde tüm dünya nefesini tuttu. Carter mezarın girişine küçük bir delik açtığında dışarıda bekleyen Lord Carnarvon heyecanla sordu. "Ne görüyorsun?" Carter'ın cevabı tarihe geçti. Olağanüstü şey. Tutankamon yaşarken unutulmaya mahkum edilmişti. Ancak ölümüyle birlikte tarihin en ünlü firavunlarından biri haline geldi. Mezarı içindeki altın lahitler, hazineler ve paha biçilmez sanat eserleriyle birlikte Antik Mısır'ın en büyük keşiflerinden biri oldu. Ancak hala cevapsız kalan bir soru var. Krallar Vadisi daha ne kadar gizem içinde saklıyor? 1922'de Howard Carter Tutankamon'un mezarını keşfettiğinde dünya tarihinin en büyük arkeolojik buluşlarından birine imza atmıştı. Ancak bu keşif beraberinde karanlık bir söylentiyi de getirdi. Tutankamon'un laneti. Kazı ekibindeki bazı kişilerin gizemli ölümleri bu lanetin gerçek olabileceği yönündeki iddiaları körükledi. Peki gerçekten mezarın içinde bir lanet yazılı mıydı? Hayır. Tutankamon'un mezarında böyle bir lanet yazısı bulunamadı. Antik Mısır'da lanet yazıları vardı. Ancak bunlar genellikle soyluların değil sıradan insanların mezarlarında görülüyordu. Firavun mezarlarında daha çok ölüm sonrası hayatı anlatan dualar ve koruyucu tılsımlar bulunuyordu. Peki lanet hikayesi nereden çıktı? Büyük ihtimalle basının sansasyon yaratma çabalarından dolayı ortaya çıktı. 1920'lerde The Times ve New York World gibi gazeteler Firavun'un laneti haberleriyle bu efsaneyi dünyaya yaydı. Hatta Sherlock Holmes'in yazarı Arthur Conan Doyle lanetin gerçek olabileceğini iddia etti ve olay daha da büyüdü. Peki gerçekten gizemli ölümler oldu mu? Mezar açıldıktan 5 ay sonra kazıyı finanse eden Lord Carnarvon aniden hayatını kaybetti. Sonraki 10 yıl içinde de kazı ekibindeki 20'den fazla kişi öldü. Ancak lanet iddialarını çürüten en büyük kanıt mezarı bizzat açan Howard Carter'ın 1939'a kadar yaşamasıydı. Bilim insanlarına göre bu ölümler mistik bir lanetten ziyade mantarlardan ve bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlarla açıklanabilir. Antik Mısırlılar mezarları korumak için zehirli kimyasallar kullanmış olabilir. Ayrıca lanet inancı nedeniyle oluşan stres ve korku da bazı kişilerin hastalanmasına yol açmış olabilir. Sonuç olarak Tutankamon'un laneti bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen basının büyüttüğü bir efsaneden ibaret. Ancak bu hikaye hala Antik Mısır'ın en ilgi çekici gizemlerinden biri olarak popülerliğini koruyor. Tutankamon'un mezarı devasa piramitler ya da görkemli firavun mezarları kadar büyük ve ihtişamlı olmasa da tarih boyunca en iyi korunan mezarlardan biri olmayı başardı. Peki nasıl oldu da hırsızların hedefi haline gelmeden günümüze ulaştı? Mezarın bu kadar iyi korunmuş olmasının ardında ilginç tesadüfler yatıyor. Açıldıktan kısa bir süre sonra giriş kısmında meydana gelen doğal bir çökme mezarın üzerini kaya ve toprakla örterek adeta gizlenmesini sağladı. Bu durum mezarın yerini bulmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Dahası Tutankamon büyük fetihler yapmış ya da kudretli bir firavun olarak anılmamıştı. Genç yaşta ölen ve ardında büyük izler bırakmayan bir hükümdar olduğu için mezarı Ramses veya Seti gibi güçlü firavunların mezarları kadar dikkat çekmedi. Onun mezarı unutulmaya terk edilirken daha büyük ve gösterişli mezarlar hırsızlar tarafından talan edildi. Ancak bu mezarın tamamen el değmemiş olduğu anlamına gelmiyordu.
Antik dönemde bazı hırsızlar içeri girmeyi başarmış ancak büyük bir yağma gerçekleştirmeden çıkmışlardı. Böylece Tutankamon'un mezarı binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmayı başarmıştı. 1922 yılında Howard Carter Tutankamon'un mezarını açtığında karşısına yalnızca bir firavunun öbür dünyaya hazırlanmasını sağlayan eşyalar değil, Antik Mısır'ın tüm ihtişamını ve inançlarını gözler önüne seren büyüleyici bir dünya çıktı. Firavun'un yüzünü sonsuzluğa taşıyan altın maskesi onun ölümsüz ruhunu temsil ediyordu. Tamamen saf altından yapılmış iç lahit onun ölüm sonrası hayatına en görkemli şekilde devam edeceğine olan inancın bir göstergesiydi. Mezarda bulunan arabalar, mücevherler, heykeller ve silahlar onun sonsuzluğa hazırlanışı için bırakılmıştı. Hatta şarap amforaları ve mumyalanmış etler bile Firavun'un öbür dünyada aç kalmaması için özenle yerleştirilmişti. Tutankamon'un mezarı yalnızca bir firavunun ölüm sonrası yolculuğunu değil, Antik Mısır'ın ruhunu, inançlarını ve yaşam tarzını da bugüne taşıdı. O genç yaşta tahtını ve hayatını kaybetmiş bir firavun olabilir. Ancak mezarı onu ölümsüz kıldı. Bugün bile Mısır tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak dünyayı büyülemeye devam ediyor. Antik Mısır'ın en görkemli hükümdarlarından biri olan 3. Ramses sadece ordularıyla değil, ardında bıraktığı eşsiz yapılarla da tarihe adını yazdırdı. Onun en dikkat çekici miraslarından biri ise Luxor'un batı yakasında yükselen Medinet Habu Tapınağı'dır. Krallar Vadisi'ne oldukça yakın konumlanan bu yapı, Yeni Krallık döneminin en iyi korunmuş tapınaklarından birisidir. Medinet Habu yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda bir kale ve yönetim üssüydü. Tapınağı çevreleyen büyük surlar ve kuleler buranın askeri bir işlev de gördüğünün kanıtıdır. Ayrıca tapınakta Ramses III'ün hükümdarlık dönemindeki günlük yaşamı, festivaller ve tanrılara sunulan adakları betimleyen sahneler de bulunmaktadır. Yapının geniş avluları törenler ve dini etkinlikler için de kullanılmıştır. Medinet Habu'nun giriş kapısı Suriye mimarisine esinlenmiş ve Asya kökenli kalelere benzeyen bir tarzda inşa edilmiştir. Bu Mısır'ın yabancı kültürlerle olan etkileşimini gözler önüne sermektedir. Tapınağın duvarları dini ritüellerin yanı sıra 3. Ramses'in deniz kavimlerine karşı kazandığı zaferin sahneleriyle süslenmiştir. Bu kabartmalar Mısır'ın istilacı güçlere karşı verdiği mücadelenin en önemli görsel anlatımlarından biri olarak kabul edilir. Deniz kavimleri M.Ö. 13 ve 12. yüzyıllarda Doğu Akdeniz'de büyük yıkımlara yol açan, kökenleri hala tartışmalı olan göçebe savaşçılardır. Eski Mısır ve Hitit kaynaklarında bu toplulukların farklı halklardan oluştuğu ve denizden gelerek Mısır, Anadolu ve Levant'taki birçok uygarlığı tehdit ettiği anlatılır. En büyük darbeyi Hititler ve Mısırlar almış, ancak 3. Ramses Medinet Habu'daki kabartmalarda onları yendiğini belgelemiştir. Deniz kavimlerinin kimliği konusunda en dikkat çekici iddialardan biri Amerikalı tarihçi Eberhard Zanger tarafından öne sürülmüştür. Zanger, deniz kavimlerinin aslında Truva Savaşı sonrasında göç eden Truvalılar ile onların müttefikleri olduğunu öne sürer. Ona göre Truva'nın yıkılmasının ardından bölgeden kaçan savaşçılar yeni bir yurt arayışına girerek Doğu Akdeniz'de kaos yaratmıştır. Ancak bu iddia genel kabul görmemiştir. Modern arkeologlar arasında popüler olan bir görüş, deniz kavimlerinin çevresel değişimler nedeniyle göç etmek zorunda kalan gruplardan olduğu şeklindeyse de Proto-Keltler veya Atlantis efsanesiyle deniz kavimlerini ilişkilendiren tezlerde bulunmaktadır. Ancak Medinet Habu'nun sırları yalnızca savaş sahneleri sınırlı değildir. Tarihin en ünlü saray entrikalarından biri de burada yaşanmıştır. 3. Ramses'in kraliyet hareminde düzenlenen suikast girişimi tapınak kompleksinde kayıt altına alınmış ve dönemin mahkeme belgeleri sayesinde günümüze ulaşmıştır. Bu olay Mısır tarihindeki en çarpıcı taht kavgalarından biri olarak bilinir. Gizemler burada da bitmiyor. Bazı arkeologlar tapınağın altında keşfedilmeyi bekleyen gizli tüneller veya mezarlar olabileceğini düşünüyor. Henüz açığa çıkarılmamış bu yapılar
Medinet Habu'nun sırlarını daha da derinleştirebilir. 3. Ramses ve Medinet Habu yalnızca bir hükümdarın ihtişamını değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın askeri, dini ve politik yapısında gözler önüne seren bir zaman kapsülü gibi. Kim bilir gelecekte yapılacak keşifler bu büyüleyici kompleksin bize anlatacağı yeni hikayelerini ortaya çıkarabilir. Oldukça iyi korunmuş olan bu yapı onun döneminde Mısır'ın hala gücünü ve refahını koruduğunu gösteriyor. 3. Ramses'in ölümünden sonra da tapınak önemini korumuş, sonraki dönemlerde hem ibadet hem de idari merkez olarak kullanılmıştır. Ancak 3. Ramses'ten sonra gelen firavunlar aynı başarıyı gösteremedi. Mısır, Filistin ve Suriye'deki topraklarını tamamen kaybederken Libyalılar başta olmak üzere yabancı istilaları ve iç karışıklıklar ülkenin zenginliğini istikrarlı ama kaçınılmaz bir şekilde tüketti. Bir zamanlar dünyanın en büyük gücü olan Mısır, yeni krallığın sonlarında yavaş ama kesin bir şekilde çöküşe sürükleniyordu. Firavunların altınla kaplı lahitleri ve büyük tapınaklar bile bu efsanevi uygarlığın kaçınılmaz sonunu engelleyemedi. Mısır tarihinde 3. ara dönem siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve yabancı etkilerle şekillenen bir geçiş süreciydi. Yeni krallığın görkemli günleri geride kalmış, firavunların gücü yerel yöneticiler ve yabancı hanedanlar arasında paylaşılmıştı. Libyalı ve Nübyalı krallar Mısır siyasetinde belirleyici bir hale geldi ve ülke birden fazla hanedan tarafından yönetilen parçalı bir yapıya bölündü. 21. Hanedan döneminde Firavunlar ve Aşağı Mısır üzerinde sembolik bir hakimiyet sürdürürken Güney Mısır'da asıl güç giderek Amon rahiplerinin eline geçti. Teb'deki Amon rahipleri Firavunlar kadar etkiliydi ve bazen kendilerini neredeyse krallar gibi konumlandırdılar. Bu dönemde Mısır'ın dini ve siyasi merkezi Teb'de olsa da yönetim fiilen ikiye bölünmüştü. Milattan önce 945 civarında Libya kökenli general 1. Şeşong 22. hanedanı kurarak Mısır'da yeni bir dönemin kapılarını açtı. Şeşong yalnızca bir firavun olmakla kalmayıp güçlü askeri seferler düzenleyerek bölgedeki etkinliğini arttırdı. İsrail ve Yahuda krallıklarına karşı seferler düzenlediği ve Kudüs'e kadar ilerlediği bilinmektedir. Hatta bu olay Tevrat'ta Şişak adıyla anılan bir Mısır kralının Kudüs'ü yağmalamasıyla ilişkilendirilir. Ancak 22. hanedanın sonraki dönemlerinde Mısır yeniden küçük krallıklara bölündü. 23 ve 24. hanedanlara dair çok az bilgi ulaşmış olsa da bu dönemde Libyalı prensler ve yerel yöneticiler kendi küçük bölgelerini yönetiyordu. Milattan önce 8. yüzyılda Nübyeli krallar güneyden gelerek Mısır'ı yeniden birleştirdi. Kuş Krallığı hükümdarı Şabako Teb'de kontrolü ele geçirerek 25. hanedanı kurdu ve Mısır kültürünü canlandırmaya çalıştı. Bu dönemde Antik Mısır'ın geleneklerine dönüş yaşandı, piramit inşası yeniden başladı ve sanat ile mimarideki eski üslup yeniden benimsendi. Nübyeli krallar kendilerini Mısır'ın kurtarıcıları olarak görüyordu. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Milattan önce 671'de Asur kralı Esarhadon, Kuşit kralı Taharka'yı Memphis'ten sürerek şehri yağmaladı ve bölgeye kendi sadık yöneticilerini atadı. Bu yöneticilerden biri olan Sayıs Neko kısa süreliğine 26. hanedanın ilk firavunu oldu. Ancak Neko Kuşit lider Tanatamun tarafından öldürüldü ve Mısır kısa süreliğine tekrar Nübyelilerin kontrolüne geçti. Bu istikrarsız süreç Mısır'ın tarihinde büyük bir dönüşümün habercisiydi. 26. hanedanın güçlenmesiyle ülke tekrar daha merkezi bir yönetim altına girerek geçici de olsa yeniden yükselişe geçti. Milattan önce 664'te tahta çıkan 1. Psametikos ile başlayan Saita hanedanı Mısır'ı yaklaşık 200 yıl boyunca yeniden birleşmiş bir kral olarak yönetti. Ancak bu refah dönemi uzun sürmeyecekti. Doğu Akdeniz'de güç dengeleri hızla değişirken Mısır bir kez daha büyük bir istila ile karşı karşıya kaldı. Milattan önce 525'te Pers kralı 2. Kambises, Pelusium Savaşı'ndan sonra son Saite kralı 3. Psametikes'i yenerek Mısır'ı Pers İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline getirdi.
İkinci Kambises, Akdeniz'in ticaret yollarını kontrol etmek ve Mısır'ı Pers egemenliğine katmak için harekete geçti. Önce Fenike şehirlerini kontrol altına aldı, ardından Arap kabileleriyle anlaşarak Sina çölünü aşmak için gerekli su kaynaklarını sağladı. Mısır ordusu bu istilaya karşı koymaya çalıştı, ancak paralı askerlerden oluşan ordu yerli Mısırlılar kadar sadık değildi. Milattan önce 525'te Pelusium yakınlarında iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Persler Mısırlıların savaş düzenini analiz ederek ona uygun bir strateji geliştirdi. Ancak savaşa dair en ilginç detay kedilerle ilgili anlatılan efsanedir. Antik Yunan tarihçisi Polyenos, Pers askerlerinin kalkanlarına kedi sembolleri kazıdığını, hatta bazı askerlerin savaş alanına canlı kediler fırlattığını anlatır. Kediler Mısırlılar için kutsal hayvanlardı ve tanrıça Bastet ile ilişkilendiriliyordu. Anlatıya göre Mısırlılar kutsal hayvanlara zarar vermekten çekindikleri için etkin şekilde savaşamamış ve büyük kayıplar vererek geri çekilmişti. Ancak modern tarihçiler bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor. Mısır'ın savaşta yenilgiye uğramasının asıl nedeni Perslerin üstün stratejisi, Mısır ordusundaki iç bölünmeler ve paralı askerlerin sadakatsizliği olabilir. Zaferin ardından 2. Kambises Mısır'ı Pers İmparatorluğu'na kattı ve Firavun ilan edildi. Ancak onun Mısır'daki yönetimi hakkında çelişkili anlatımlar vardır. Bazı kaynaklara göre Kambises Amon rahiplerini cezalandırdı, tapınakları yağmaladı ve Mısır geleneklerini hiçe saydı. Ancak başka kaynaklar onun Mısır'ın Firavun geleneklerine uyum sağladığını, tapınakları desteklediğini ve ülkeyi klasik Firavun yönetimine benzer bir şekilde yönettiğini iddia etmektedir. Kambises'in ölümünden sonra tahta geçen 1. Darius, Mısır'la daha uyumlu bir politika izledi. Tapınak inşaatlarını teşvik etti. Yerel dinlere destek verdi ve halkın desteğini kazanmaya çalıştı. Ancak onun ardından gelen Serhes dönemi Pers baskısının arttığı bir dönem oldu ve bu Mısır'da huzursuzluk yarattı. Milattan önce 404'te başlayan bir isyan Persleri geçici olarak Mısır'dan uzaklaştırdı ve yerli hanedanlar bir daha iktidara geldi. Ancak 28. ve 30. hanedanlar Mısır'ın eski gücüne ulaşmasını sağlayamadı. Milattan önce 343'te 3. Artaherhes Mısır'ı tekrar fethederek Pers yönetimini geri getirdi. Ancak bu hakimiyet kısa sürdü. Sadece 10 yıl sonra milattan önce 332'de Büyük İskender Pers ordularını mağlup ederek Mısır'ı fethetti ve yeni bir çağ başlattı. Böylece Firavunlar dönemi kapanıyor, Mısır, Yunan ve Roma dünyasının hakimiyeti altına giriyordu. Ancak eski gelenekler yok olmadı. Mısır kültürü Yunan etkisiyle harmanlanarak binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmeye devam etti. Milattan önce 334'te Anadolu'ya giren Büyük İskender, Pers kralı 3. Darius'a karşı ard arda zaferler kazandı. Milattan önce 333'te İssos Savaşı'nda Darius'u ağır bir yenilgiye uğratarak Persleri Doğu Akdeniz'den çekilmeye zorladı. Bu zaferlerin ardından Fenike şehirleri birer birer teslim oldu ve Mısır'ın yolu İskender'e açıldı. İskender'in ilerleyişi karşısında Persler Mısır'ı savunamayacaklarını anladı. Mısır'daki Pers valisi Mazakes şehri savaşmadan teslim etti. Ancak bu sadece askeri bir strateji değildi. Mısırlılar Pers yönetiminden hoşnut değildi. Persler geleneksel Mısır inançlarını hiçe saymış, tapınaklarını yağmalamış ve ağır vergiler koymuştu. Bu yüzden İskender bir fatihten çok bir kurtarıcı gibi karşılandı. Memphis'e girerken ona firavunlara özgü geleneksel törenlerle saygı gösterildi. Tapınaklarda Amon ve diğer tanrılara adaklar sundu ve Mısır halkına yeni bir yönetimin başladığını ilan etti. İskender Mısır'da sadece askeri zafer peşinde değildi. Batı çölünde Siva vahasında bulunan Amon tapınağını ziyaret etti. Bu sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda tarihi bir dönüm noktasıydı. Amon rahipleri İskender'in Tanrı Amon'un oğlu olduğunu iddia etti. Antik Mısır inancına göre firavunlar tanrıların yeryüzündeki temsilcileriydi. Ancak İskender bir Makedon olarak bu geleneğin dışında kalıyordu. Peki neden bu ünvanı kabul etti? Bazı tarihçilere göre bu
İskender'in otoritesini güçlendirmek için bilinçli bir hamlesiydi. Yunan dünyasında tanrı kral kavramı yaygın değildi. Ancak Mısırlılar için Firavun'un ilahi kökenli olması sıradan bir durumdu. Bu yüzden İskender halkın gözünde meşruiyet kazanmak için bu ünvanı sahiplendi. Ancak bazı kaynaklar İskender'in gerçekten ilahi bir varlık olduğuna inanmaya başladığını iddia eder. İskender Mısır'a kalıcı bir iz bırakmak istiyordu. Akdeniz kıyısında Nil deltasının batısında kendi adını taşıyan yeni bir başkent kurmaya karar verdi. İskenderiye. Bu şehir kısa sürede Mısır'ın en önemli kültürel ve ticari merkezi haline geldi. Daha sonra burada dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi ve dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen İskenderiye Feneri inşa edilecekti. İskenderiye sadece bir şehir değil, Helenistik Mısır'ın simgesi olacaktı. Yunan kültürüyle Mısır gelenekleri birbirine karışarak yeni bir kültürel sentez oluşturdu. Milattan önce 323'te henüz 33 yaşında olan Büyük İskender gizemli bir şekilde Babil'de öldü. Ölümünün ardından imparatorluğu generalleri arasında paylaşıldı. Mısır en güçlü komutanlarından biri olan Ptolemaios'un eline geçti ve onun soyundan gelen Ptolemaios hanedanı Mısır'ı 300 yıl boyunca yönetti. Ancak İskender'in ölümüyle birlikte en büyük gizemlerinden biri ortaya çıktı. İskender'in mezarı nerede? Rivayetlere göre İskender'in naaşı önce Memphis'e getirildi. Ardından İskenderiye'de görkemli bir mezara yerleştirildi. Ancak zamanla bu mezarın yeri kayboldu. Antik tarihçiler onun mezarını ziyaret ettiğini iddia etse de günümüzde kesin bir kanıt bulunabilmiş değil. İskender'in bedeni gerçekten İskenderiye'nin derinliklerinde mi yatıyor yoksa mezarı başka bir yerde mi saklı? Tarihçiler ve arkeologlar hala bu büyük sırrı çözmeye çalışıyor. Büyük İskender'in ölümüyle Mısır artık Helenistik dünyanın bir parçası haline geldi. Onun ardılı Ptolemaios hanedanı efsanevi 7. Kleopatra'ya kadar Mısır'ı yönetti. Ancak Mısır ne İskender'in ne de Ptolemaios'ların sanıldığı kadar tamamen Yunanlaşmış bir ülke olmadı. Eski Mısır gelenekleri ve Yunan kültürü birbirini etkileyerek yepyeni bir uygarlık yarattı. İskender'in Mısır'a gelişi bir dönemin sonu ancak yeni bir çağın başlangıcıydı. Mısır'ın son bağımsız hükümdarı ve Ptolemaios hanedanının son temsilcisi olan 7. Kleopatra Filopator yalnızca bir kraliçe değil, aynı zamanda büyük bir stratejist, diplomasi ustası ve çağının en etkili kadın liderlerinden biriydi. Onun hikayesi tutku, entrika ve trajediyle örülüydü. Milattan önce 48'de Jules Caesar Mısır'a geldiğinde Kleopatra kendi kardeşi ve aynı zamanda eşi olan 13. Ptolemaios'la bir taht mücadelesi içindeydi. Ancak saray entrikaları ve güç savaşlarıyla dolu bu mücadeleden tek başına galip çıkması zordu. Tarihi anlatılara göre Kleopatra Sezar ile görüşebilmek için kendisini bir halıya sararak gizlice saraya sokturdu. Bu cesur hamle onun keskin zekasının ve risk almaktan çekinmeyen doğasının bir göstergesiydi. Sezar, Kleopatra'nın politik yeteneklerinden ve cazibesinden etkilenerek ona destek verdi. Bunun sonucunda Ptolemaios tahttan indirildi ve Kleopatra Mısır'ın tek hakimi oldu. Ancak bu yalnızca siyasi bir ittifak değildi. Sezar ve Kleopatra arasında güçlü bir aşk doğdu. Bu ilişkiden Sezaryon ya da 15. Ptolemaios adında bir oğulları oldu. Kleopatra, Sezaryon'un Sezar'ın varisi olarak tanınmasını istiyordu. Ancak Roma'da işler onun umduğu gibi gitmedi. Milattan önce 44'te Jules Caesar bir suikaste kurban gitti ve Roma'da büyük bir güç mücadelesi başladı. Kleopatra için bu Roma'daki en büyük destekçisini kaybetmek anlamına geliyordu. Artık yeni bir müttefike ihtiyacı vardı ve onu Sezar'ın en güçlü generallerinden biri olan Marcus Antonius'ta buldu. Antonius ile Kleopatra arasındaki ilişki yalnızca politik bir ortaklık değil, aynı zamanda büyük bir aşk hikayesiydi. Milattan önce 36'da evlendiler ve 3 çocukları oldu. Kleopatra, Antonius'un desteğiyle Mısır'ın Roma üzerindeki etkisini arttırmaya çalıştı.
Ancak bu durum Roma'daki Octavian'ın, yani sonradan Augustus olacak, ile Antonius arasındaki gerilimi arttırdı. Octavian, Roma halkını Antonius ve Kleopatra'ya karşı kışkırtan büyük bir propaganda kampanyası başlattı. Onları Roma'yı yozlaştırmaya çalışan doğulu bir kraliçe ve onun etkisi altındaki bir general olarak gösterdi. Bu çekişme M.Ö. 31'de Actium Savaşı ile son buldu. Octavian'ın donanması Antonius ve Kleopatra'nın birleşik güçlerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Yenilginin ardından Antonius intihar etti. Kleopatra ise teslim olmanın Mısır'ın Roma'nın eline geçmesi anlamına geldiğini biliyordu. Antik bir anlatıya göre Kleopatra bir kobra yılanı kullanarak kendini öldürdü. Ancak modern tarihçiler bu hikayenin bir Roma propagandası olduğunu düşünüyor. Bazı teorilere göre Kleopatra zehir içerek ya da zehirli bir iğne kullanarak intihar etmiş olabilir. Bir başka iddia ise Octavian'ın onu öldürttüğü ve bu intihar hikayesini bir efsaneye dönüştürdüğü yönünde. Kesin olan bir şey var. Kleopatra'nın ölümüyle birlikte Mısır'ın bağımsızlığı sona erdi ve ülke Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Filmler ve sanat eserleri onu büyüleyici bir güzellik abidesi olarak tasvir etse de antik paralar üzerindeki portreleri Kleopatra'nın farklı bir yüzünü gösteriyor. Tarihçiler onun asıl gücünün diplomatik zekası, hitabet yeteneği ve karizmatik kişiliği olduğunu düşünüyor. 9 dili konuşabilmesi onun ne kadar etkili bir lider olduğunun bir başka kanıtı. Kleopatra yalnız güzelliğiyle değil, aklı ve stratejik hamleleriyle tarihe damga vurmuş bir figürdü. Kleopatra'nın mezarı günümüzde hala bulunamadı. Kaynaklar onun İskenderiye yakınlarında bir yere gömüldüğünü iddia etse de kesin bir kanıt yok. Arkeologlar onun mezarını Taposiris Magna adlı bir bölgede aramaya devam ediyor. Eğer bu mezar bulunursa Kleopatra'nın ölümüne dair bilinmeyen gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. Kleopatra yalnızca Ptolemaios hanedanının son hükümdarı değil, aynı zamanda kadim Mısır'ın bağımsızlığını korumak için sonuna kadar mücadele eden bir liderdi. Milattan önce 31'de Actium Savaşı'nda yenildiğinde Mısır'ın Roma'nın eline geçeceğini biliyordu. Onun ölümünden sonra Mısır, Octavian'a teslim oldu ve Roma'nın bir eyaleti haline geldi. Ancak Kleopatra'nın hikayesi burada bitmedi. Yüzyıllar boyunca onun efsanesi anlatılmaya devam etti. Onun gücü, zekası ve trajik sonu onu tarihin en büyüleyici figürlerinden biri haline getirdi. Filmlerden kitaplara, operalardan sanat eserlerine kadar sayısız eserde yaşamaya devam ediyor. Kleopatra sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda tarihin en etkileyici kadın liderlerinden biriydi. Mısır, M.Ö. 30'da Kleopatra'nın ölümüyle bağımsızlığını kaybetti ve Roma'nın bir eyaleti haline geldi. Ancak bu sadece bir yönetim değişikliği değildi. Binlerce yıllık Mısır kültürü, inançları ve yaşam tarzı yavaş ancak kaçınılmaz bir dönüşüme girdi. Roma döneminde İskenderiye, bilginin, felsefenin ve inançların çatıştığı bir sahneye dönüştü. Şehir, Helenistik gelenekler ile Mısır'ın kadim inançları arasında bir köprü kurarken yükselen Hristiyanlığın dalgası da eski dünyayı sarsmaya başladı. 1. yüzyılın ortalarında Hristiyanlık Mısır'a ulaştı. Geleneksel anlatıya göre Aziz Markos milattan sonra 42'de İskenderiye'ye gelerek burada ilk Hristiyan topluluklarını kurdu. Kısa sürede İskenderiye İlahiyat Okulu kuruldu ve buradan Origenes, Clemens gibi büyük teologlar yetişti. İskenderiye, Roma dünyasında Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ancak Roma İmparatorluğu yeni dini bir tehdit olarak gördü ve 3. ve 4. yüzyıllarda büyük baskılar başladı. Bu baskılardan kaçan bazı Hristiyanlar çöllere çekilerek keşiş hayatını benimsedi. Böylece Hristiyan keşişlik geleneğinin temelleri Mısır'da atılmış oldu. Roma egemenliği altındaki Mısır, Helenistik ve Mısır tanrılarına yönelik ibadetlerin hala güçlü olduğu bir dönem yaşadı. Ancak zamanla Hristiyanlık güç kazandıkça eski tanrıların ve kültlerin sonu da yaklaştı. Ptolemaioslar döneminde Yunan ve Mısır inançlarını birleştiren Serapis kültü oluşturulmuştu. Serapis hem Mısırlı Osiris'in hem de Yunan tanrılarının özelliklerini taşıyan bir figürdü.
İskenderiye'de Serapeum adı verilen devasa bir tapınağa sahipti. Bu tapınak antik dünyanın en büyük mabetlerinden biriydi ve bazı kaynaklara göre İskenderiye Kütüphanesi'nin bir bölümü de buradaydı. Ancak bu kült Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte hedef haline geldi. Milattan sonra 391'de Roma İmparatoru 1. Theodosius Hristiyanlığı devletin resmi dini ilan etti ve pagan tapınaklarını kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından İskenderiye'de büyük bir çatışma patlak verdi. Fanatik Hristiyan gruplar Serapeum tapınağına saldırdı ve burayı tahrip etti. Bu olay paganizmin çöküşünü ve antik dünyanın sonunu simgeleyen önemli anlardan biri oldu. Serapeum'un yıkımı sadece dini bir dönüşümün değil, aynı zamanda bilim ve felsefenin de gerileyişinin bir sembolüydü. Bu süreçte en trajik figürlerden biri İskenderiye Okulu'nun son büyük filozofu Hipatia oldu. Hipatia, milattan sonra 370 civarında doğmuş bir matematikçi, astronom ve filozoftu. Platon ve Aristoteles'in öğretilerini yorumlamış, ayrıca Batlamyus'un astronomi çalışmalarını incelemişti. Onun en büyük mirası bilgiye duyduğu sınırsız inanç ve akılcılığı savunmasıydı. Ancak bu onu kilise ile karşı karşıya getirdi. Milattan sonra 415'te İskenderiye'de Hristiyan psikopos Kiril ile Roma valisi Orestes arasında büyük bir siyasi çekişme yaşandı. Hipatia, Orestes'i destekleyen bir figür olarak görülüyordu. Bu durum onu Kiril'in destekçileri için kolay bir hedef haline getirdi. Bir gün öfkeli bir Hristiyan grubu tarafından sokakta pusuya düşürüldü. Bazı kaynaklara göre arabasından sürüklenerek bir kiliseye götürüldü ve burada deniz kabukları ya da kırık çömleklerle derisi yüzülerek vahşice öldürüldü. Cesedi parçalara ayrıldı ve yakıldı. Hipatia'nın ölümü bazı tarihçiler tarafından bilim ve aklın simgesel ölümü olarak yorumlanır. Onun öldürülmesi antik dünyanın felsefi mirasının da çöküşünü simgeler. Roma'nın egemenliği kadim Mısır'ın sonunu getirdi. Ancak Mısır toprakları tarih boyunca defalarca olduğu gibi yeniden şekillendi. Pagan tapınakları yıkıldı, yerine kiliseler kuruldu. Hieroglifler unutuldu, Latince ve Kıpti dili yaygınlaştı. İskenderiye artık sadece bir bilim merkezi değil, dini ve siyasi çekişmelerin de merkezi oldu. Ancak Mısır'ın kültürel mirası tamamen yok olmadı. Hristiyanlık, İslam ve modern Mısır kültürü hala antik dünyanın izlerini taşıyor. Bugün bile Serapis Tapınağı'nın yıkıntıları, Hipatia'nın trajik hikayesi ve İskenderiye'nin kayıp kütüphanesi eski Mısır'ın yankılarını hissettirmeye devam ediyor. İskenderiye Kütüphanesi, antik çağın en büyük bilgi hazinelerinden biriydi. Binlerce papirüs rullosunu barındıran bu muazzam bilim ve kültür merkezi, Helenistik dünyada bilginin kalbi olarak kabul ediliyordu. Ancak yok oluşu tek bir olayla değil, uzun bir süreç içinde gerçekleşti ve ardında pek çok soru işareti bıraktı. Milattan önce 48'de Roma diktatörü Jules Caesar Mısır'daki iç savaş sırasında İskenderiye limanını ateşe verdiğinde yangının kütüphaneye de sıçradığı ve önemli bir kısmını yok ettiği söylenir. Bu olay kütüphaneye vurulan ilk darbeydi. Ancak kütüphane tamamen ortadan kalkmadı. Daha sonraki yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında değişime uğrayan İskenderiye'de kütüphanenin kaderi de belirsizleşti. Milattan sonra 391'de Roma İmparatoru 1. Theodosius'un Hristiyanlığı devletin resmi dini ilan etmesiyle pagan tapınakları birer birer kapatılmaya başladı. İskenderiye'deki Serapis Tapınağı yani Serapeum bu süreçten nasibini aldı. Fanatik Hristiyan gruplar paganizmin sembolü olarak gördüğü bu tapınağı tahrip ettiğinde içindeki kütüphaneye ait belgelerin kaybolduğu iddia edilir. Kimi tarihçilere göre bu yıkım kütüphanenin geri kalan son kalıntılarının da yok olmasına sebep olmuştur. Daha sonraki dönemlerde özellikle İslam fetihleri sırasında Halife Ömer'in kütüphaneyi yaktırdığına dair bazı rivayetler ortaya çıktı. Ancak modern tarihçiler bu anlatının büyük ölçüde bir efsane olduğunu düşünüyor. Zira Halife Ömer döneminde böyle bir kütüphanenin hala var olup olmadığı bile kesin değildir.
İskenderiye Kütüphanesi'nde 500 binden fazla papirüs rolünün bulunduğu tahmin ediliyor. Bazı kayıp Aristoteles eserlerinin ve antik çağın en değerli bilimsel çalışmalarının burada saklanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bugün bu bilgi hazinesinden geriye sadece efsaneler ve spekülasyonlar kaldı. Kütüphanenin tam olarak nasıl yok olduğu bilinmese de onun kaybı insanlık tarihindeki en büyük entelektüel kayıplardan biri olarak görülmeye devam ediyor. Eski Mısır dini Roma ve Hristiyanlık döneminde yavaş yavaş yok oldu. Ancak bazı araştırmacılar Mısır'daki dini inançların ve ikonografik unsurların Hristiyanlık üzerinde etkili olduğunu öne sürüyor. Özellikle Meryem'in Isis'ten, İsa'nın ise Horus'tan esinlendiğine dair çeşitli teoriler ortaya atılmış olsa da bu görüşler kesin kanıtlarla desteklenmiş değil. Bununla birlikte Hristiyan ikonografisinde Meryem ve İsa'nın tasvirlerinin Isis ve Horus figürleriyle benzerlik taşıdığı da kabul ediliyor. Ancak bu benzerliklerin bilinçli bir aktarım olduğu mu yoksa doğal bir kültürel etkileşim mi olduğu hala tartışmalı bir konu. Roma yönetimi altında Hristiyanlık resmi din haline gelirken eski Mısır inançları yavaş yavaş silindi. Özellikle milattan sonra 4. yüzyılda İmparator Theodosius'un pagan tapınaklarını kapatması Mısır'ın geleneksel din yapısına büyük bir darbe vurdu. Son büyük değişim ise milattan sonra 7. yüzyılda Arapların Mısır'ı fethetmesiyle gerçekleşti. Günümüzde Mısır nüfusunun yaklaşık %10 ila 15'ini Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Hristiyanlığının en büyük temsilcisi olan Kıptiler, İskenderiye'de kurulan kilisenin mirasını sürdürüyor. İskenderiye, tarih boyunca bilginin, inancın ve yıkımın kesiştiği bir şehir oldu. Paganizmin çöküşü, Hristiyanlığın yükselişi ve bilimin kayboluşu burada iç içe geçti. Bugün bile İskenderiye'nin kayıp hazineleri ve dini mirası dünyada tartışılmaya devam ediyor. Peki Mısır'ın Araplaşması kaçınılmaz mıydı? 6. yüzyılda Mısır Doğu Roma'nın yani Bizans İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Ancak yüksek vergiler ve dini baskılar özellikle Kıpti Hristiyanlar arasında huzursuzluk yaratıyordu. Kalkedon Konsili'ni kabul etmeyen Kıptiler Bizans tarafından monofizit sapkınlar olarak görülüyor ve ağır baskılarla karşı karşıya kalıyordu. Bu ortamda 639 yılında Halife Ömer'in emriyle komutan Amr bin As liderliğinde yaklaşık 4000 kişilik bir Arap ordusu Mısır'a girdi. Başlangıçta Arapları hafife alan Bizans valisi Mukavkıs 640'da Heliopolis muharebesinde ağır bir yenilgi aldı. 641 yılında İskenderiye kuşatıldı ve 642'de şehir resmen teslim oldu. Böylece Mısır'ın fethi İslam ordularının ilk büyük deniz aşırı seferi olarak tarihe geçti. Fetih sonrası Mısır'da büyük bir kültürel dönüşüm başladı. Öncesinde yönetim dili olarak Yunanca ve Kıptice kullanılırken Halife Abdülmelik bin Mervan devlet belgelerinin Arapça yazılmasını zorunlu hale getirdi. Arapça kısa sürede yönetim ve ticaret dili haline gelirken halkın büyük kısmı da zamanla bu dile geçti. Ancak bu süreç bir anda gerçekleşmedi. 8. ve 9. yüzyıllarda Kıptice hala konuşuluyordu. Hatta bazı köylerde günlük dil olarak kullanılıyordu. Ancak 10. yüzyıldan itibaren halkın çoğunluğu Arapçayı benimsemeye başladı. Günümüzde Kıptice yalnızca Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin dini dili olarak kullanılıyor. Buna rağmen Mısır Arapçasında Kıptice kökenli pek çok kelime yaşamaya devam ediyor. Peki Mısır'a büyük bir Arap göçü oldu mu? Fetihten sonra bazı Arap kabileleri bölgeye yerleşse de nüfusun büyük kısmı yerli Mısırlardan oluşuyordu. Araplaşma süreci daha çok evlilikler, ticaret ilişkileri ve yönetimdeki Arap etkisiyle hızlandı. Genetik çalışmalarda günümüz Mısırlılarının büyük ölçüde eski Mısırlılarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani Arap fethi bir nüfus değişiminden çok kültürel bir dönüşüm yarattı. Mısır'ın Araplaşması zorunlu bir asimilasyon muydu yoksa doğal bir süreç mi? Gerçek şu ki Bizans yönetiminin sert baskıları nedeniyle Kıptiler İslam yönetiminin başlangıçta daha hoşgörülü olduğunu düşündü. Bizans döneminde olduğu gibi ağır vergiler vermeyeceklerini düşündüler. Ve başlangıçta daha özerk bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Ancak zamanla
Arapça ve İslam'ın yayılması Kıpti toplumunun büyük bir bölümünün asimile olmasına yol açtı. Bugün Müslümanlar genetik olarak eski Mısırlıların torunları olsalar da kültürel olarak artık Arap kimliğini benimsemiş durumdalar. Peki Mısır'ın Araplaşması kaçınılmaz mıydı yoksa farklı bir yol izlenebilir miydi? Yorumlarda buluşalım. Antik Mısır'ın gizemli dünyasında birlikte bir yolculuğa çıktık. Firavunların gölgelerinde, kayıp kütüphanelerinin sayfalarında ve yüzyıllar öncesinden yankılanan efsanelerde dolaştık. Tarih her zaman keşfedilmeyi bekleyen bir bilmecedir ve biz bugün bu bilmecenin sadece küçük bir parçasına dokunduk. Beni dinlediğiniz ve bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer tarih ve mitolojinin büyüleyici sırlarını daha derinlemesine keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.